Profesör Doktor Ahmet Kavas, emekli büyükelçi, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. 1964 yılında Samsun'da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Türkiye Diyanet Vakfı bursu ile Fransa'da Afrika üzerine uzmanlaşmak üzere gönderildi. Paris'te Denis Diderot Üniversitesi'nde 1991 yılında yüksek lisansını, 1996 yılında doktorasını tamamladı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde 2006 yılına kadar araştırmacı olarak çalıştı. 2002 yılında doçent oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi görevine başladı. 2008-2011 yılları arasında Afrika konularında Başbakanlık danışmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında profesör unvanı aldı. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladığı öğretim görevliliği sırasında Afrika ülkelerinden Çad Cumhuriyeti'ne 2012 yılında büyükelçi olarak tayin edildi. 2015 yılında üniversitedeki görevine döndü ve 4 yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı yaptı. 2020 yılında ikinci kez bu defa Senegal Cumhuriyeti'ne büyükelçi tayin edildi ve 2023 yılında bu görevini yürüttü. Her iki ülkeden devlet nişanı bulunmaktadır. 2024 yılı Haziran ayından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Profesör Doktor Ahmet Kavas'ın Afrika konularında yazılmış kitapları, çeşitli dergilerde makaleleri ve gazetelerde yazıları yayınlanmıştır. Halen Afrika Araştırmacıları Derneği Başkanlığını yapmaktadır. Doktor Mayada Kemalettin, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Sudan'ın Kassala, Halfa kentinde 9 Eylül 1978'de doğan Doktor Mayada Kemalettin, uluslararası ilişkiler alanında ve Türkiye-Afrika ilişkileri üzerine uzman bir akademisyen ve yorumcudur. Gazi Osman Paşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora tezinde AK Parti dönemi Türkiye-Afrika ilişkilerini Sudan örneği üzerinden inceleyen Doktor Mayada, çalışmalarını Türkiye-Afrika ilişkileri, Afrika meseleleri, Orta Doğu siyaseti, çatışma bölgeleri ve dış politika konularında yoğunlaştırmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, uluslararası medya ve basında aktif bir yorumcu olarak yer almaktadır. TRT Haber, A Haber, TRT World, Alşark TV, Anadolu Ajansı, Yeni Şafak ve Milliyet gibi birçok medya kuruluşunda analizleriyle katkı sağlamaktadır. Türkiye-Afrika ilişkilerine dair derinlemesine analizleri ve uluslararası alandaki çalışmalarıyla öne çıkan Doktor Mayada Kemalettin, akademi ve medyada önemli bir isim olmaya devam etmektedir. Doktorant İbrahim Nassır, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. Sudan'ın Kassala şehrinde doğmuştur. İlkokulu ve liseyi Kassala'da okuduktan sonra Sudan ve Türkiye arasındaki anlaşma kapsamında lisans eğitimini almak için 2008 yılında Türkiye'ye gelmiştir. 2013 yılında Türkiye Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinden lisans derecesini almıştır. Türkiye-Afrika ilişkileri konusunda birçok panel ve konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Uluslararası alanda birçok akademik çalışmada bulundu. Ulusal düzeyde çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. Yüksek lisansını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri bölümünde yapmaktadır. Afrika, Orta Doğu ve İran çalışmaları başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır. İstanbul Üniversitesi,
Siyasal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora öğrencisidir. Tez konusu, Kızıldeniz jeopolitiğinde değişen güvenlik dinamikleri başlığında hazırlamaktadır. Ayrıca Afrika'da Ulusal Devlet Çıkmaz başlığında kitabı yayımlanacaktır. İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmektedir. الانفجار الابواب كلها كانت مفتحه والكلاب كانت بتيجي داخله هنا لانه ما في حد في المستشفى فبتاخد الجثمان ونلقى العظام برا يا الله وتتوزع عليهم. يا طيب. الله يا الله لا إله إلا الله لا إله. دي هنا دي ثلاجة كبيرة غرفة بتاع التبريد فيها موجودة 1000 جثة. لا إله إلا الله. وده أنا شايف جماجم وعظام وجثامين. نعم. لا إله إلا الله. الله المستعان الله المستعان. أبسط حقوق الإنسان لما يموت الميت عنده برضه حقوق المفروض يحافظ بصورة حسنة ويدفن ويتكرم. ف حسبي الله. نتيجة لعدم وجود الكهرباء الجثث بدأت تتحلل، دي سوائل نازلة من الجسامين لا إله إلا الله. مرت الأرض، جاء عليها إنه السقوفات كلها اتدمرت، فالمطر مع المويه على البسادة يعني دي بقايا من أجساد الجسامين بقايا ذاتها من أجساد نتيجة التحلل. تحللت. لا إله إلا الله. ويا سبحان الله. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Nejat Özden, Aslan Başkan Vekili. Bu akşam sizlerle Kuzeydoğu Afrika'nın sorunlu ülkelerinden Sudan'ı konuşacağız. Panelimiz yaklaşık olarak 2,5 saat sürecek. 3 önemli konuğumuz bulunmakta. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Ahmet Kavaz, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden Sudanlı akademisyen Sayın Doktor Mayada Kemalettin, İstanbul Üniversitesi'nden Sudanlı doktorant İbrahim Nasır bizlere olacaklar. İlaveten Sudan İstanbul Konsolosu Sayın Usame Mahcup Bey selamlama konuşması yapacaklar. 3 konuğumuza ve Sayın Konsolos Bey'e yayınımıza hoş geldiniz. YouTube üzerinden canlı olarak takip etmekte olan tüm izleyicilerimize hoş geldiniz ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Lütfen yayın bitene kadar bizde kalınız. Malumunuz olduğu üzere
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özgürlüklerini kazanan Afrika ülkeleri sömürge ülkesi durumundayken nadiren görülen iç çatışmalar bağımsızlıklarını kazandıktan sonra yaygınlaştığı ve belki de dünya üzerinde en acımasız iç savaşların yaşandığı ülkeler haline gelmiştir. Bunun nedeni eski sömürgeci ülkelerin mecburen tanıdıkları bağımsızlık kararından sonra bu ülkeleri kontrol altında tutmak ve ekonomik kaynaklarını sömürmek istemeleridir. Bir başka sebep ise bu ülkelerdeki etnik, dini ve yönetimsel mücadelelerdir. Bu iç çekişmelerde sömürgecilerin doğrudan etkisi bulunmaktadır. Üzülerek ifade etmeliyim ki Afrika'nın Afrikalılar kullanılarak ele geçirilmesi söz konusudur. Afrika'da yaşanan iç savaşlar karşısında ünlü karınca teorisini hatırlamak gerekiyor. Bu teoriye göre aynı sayıdaki kırmızı ve siyah karınca bir kavanoza konulduğunda başlangıçta hiçbir şey olmamakta, ancak kavanoz birisi tarafından alınıp sallanınca yaşanan kaostan birbirlerini sorumlu tutan karıncaların birbirlerini öldürmek için kıyasıya bir mücadeleye girdiği görülmektedir. Aynen bu örnekteki gibi Afrika ülkelerinde sömürgecilerin başlattığı kaostan etkilenen insanlar birbirleriyle çatışırken kaosa neden olanlar petrol, doğalgaz, uranyum, altın, elmas gibi yükte hafif, pahada ağır ne varsa en uygun şartlarda ele geçirebilmektedirler. İç çatışmalardan en çok etkilenen ülkelerin başında Sudan gelmektedir. Programımıza Profesör Doktor Sayın Ahmet Kavas hocamızla başlamak istiyorum müsaadenizle. Sayın hocam, Osmanlı İmparatorluğu'nun Sudan'daki varlığı nasıl şekillendi sorusuyla başlamak istiyorum. Söz sizde. Buyurun efendim. Nejat Bey teşekkür ederim. Bu davet için Sudan'ın konuşuyor olması bir program çerçevesinde benim Sudan'la ilgili çalışmalarım uzun yıllara sari. Tabii Sudan'ın kendisi çok büyük olunca bizim çalışmalar aslında çok basit kalıyor Sudan'ı anlamada ve anlatmada. Yine de bizim toplum olarak, ülke olarak Sudan'la ilgili sahip olmamız gereken bilgiler asgari bir de azami olması gereken, yani ayrıntılı şekilde tasnif edebiliriz. Asgari bilgiler bizim tarih içerisinde Sudan halkıyla, Sudan'ın bugünkü mevcut coğrafyasıyla ne tür ilişkilerimiz vardı? Biz bu ilişkileri anlamada, anlamlandırmada maalesef başka coğrafyalar gibi yanı başımızdaki veya çok uzağımızdaki Doğu Türkistan'da olsun, İran'da olsun, Rusya'da olsun, atalarımızın doğrudan İstanbul'la veya Anadolu'yla bağlantılı veya Anadolu'ya bağlı Mısır gibi, Kuzey Afrika gibi bölgelerle, ülkelerle buradaki temaslarımız konusunda maalesef tarihi büyük bir kopuş yaşadık. Özellikle 20. yüzyıl bizim Afrika'yı 20. yüzyılda tamamen unutmamız istendi. Bunların içerisinde de Sudan çok önemli bir yer tutuyordu. Biz tabii Sudan'a ilgimiz ne zaman başladı? Herhalde eğer Türkler kastedilecek olursa bu anlamda genel olarak Mısır'da Abbasilerin kurmuş olduğu daha o ilk 9. yüzyıldaki varlıkları sırasında Tolunoğullarıyla başlayan, sonra İşitlerle, Eyyubilerle, Memlüklerle devam eden, Osmanlılarla hemen hemen 400 yılı aşkın bir süre dahil edildiğinde 1000 yılı aşkın bir temas sırasında bu ülkede, yani Mısır merkezli bu coğrafyada Sudanlılarla çok beraber oldular. Tabii bugün Sudanlı dediğimiz o gün için Sudan kelimesini belki arasak kitaplarda, çok erken dönem kitaplarda böyle bir isimlendirme yok. Ne deniyor? Nubeliler deniyor. Ve Funç Sultanlığı sonradan 16. yüzyılda kurulan, yani bir Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda gittiği Berberistan veya Funç Sultanlığı, 19. yüzyılda Darfur Sultanlığı
gibi isimler, Sevakin gibi bir Habeş eyaleti Osmanlı Devleti'nin merkezi olan, zaman zaman Beylerbeyi'nin bulunduğu Sevakin, o zaman ada, şimdi tabii hem ada hem de karada büyük bir şehir var. Masava bugün Eritre sınırlarında kalsa da aslında bugünkü yine Sudan dediğimizde, hatta Etiyopya, Eritre, Somali'ye kadar uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz ve Osmanlı Devleti'nin biz özelde Osmanlı Devleti'ni anlatacağız. Çünkü Memlüklerin de 267 yıllık idaresinde sonuçta Türklerle Sudanların çok sıkı temasları bugünkü Sudan coğrafyası toplumlarıyla vardı. Ama Osmanlı'nın özellikle buradaki varlığı, Papalığın 16. yüzyılın başında Endülüs'ün yıkılmasıyla birlikte Akdeniz'i İspanyollara, Afrika'nın batısını Portekizlere vermesi, daha doğrusu buralar, siz buralarda faaliyet gösterin dediğinde, Portekizlerin Kızıldeniz'e gelip 1517'de ciddi önüne donanmalarını çekmeleriyle Memlüklerin bunları oradan bertaraf etmesi mümkün olmayınca Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve Kanuni Sultan Süleyman ve devamında Osmanlıların bugünkü Sudan isimli devletin sınırları, özellikle Kızıldeniz sahili takriben 4 ila 10 kilometre gibi içeriye uzanan Kızıldeniz'in doğu, yani Arabistan tarafı ile batı tarafı, Afrika tarafını Osmanlılar Portekizlerin herhangi bir yerleşime müsaade etmemeleri dönemi 2. Selim zamanında da devam ediyor. Tabii 3. Murat zamanında, yani 16. yüzyıl baştan itibaren sonuna kadar ve sonrasında bizim Sudan'la temaslarımız, e, bir taraftan Hicaz, Yemen ve Habeş eyaletleri de olmak üzere, ki Habeş'in ana merkezi bugünkü Sudan'dı. Biladül Habeş dendiğinde bugün Etiyopya anlaşılır daha çok mevzi olarak, ancak Sudan bunun ana merkezlerinden, Osmanlı için Habeş eyaletinin ana merkezidir. Nerede? Kızıldeniz'in batı sahilinde Sevakin adasında, küçük bir adacıktır aslında Sevakin, ama zaten orada tutunmak için böyle yerler gerekiyor. Yoksa çok geniş topraklara ihtiyaç yok. Yani bir Portekizler de kalacaksa burada kalacaktı. Osmanlı da bölgeyi emniyet altına alırsa burada almış olacaktı. Şöyle ifade edeyim ben. Tabii 17. yüzyıl 1600'ler, ki Evliya Çelebi'nin bu bölgeye gittiği dönemdir. 1670'li yıllar. Sonrasında 1700'lü yıllar daha çok Hicaz, Mekke Emirliği'nin bu Kızıldeniz Havzası'nda Osmanlı Devleti daha çok bu bölgede Mekke Emirliği'nin varlığını önemser. 1800'lü yıllara geldiğimizde sömürgeciler artık Afrika'nın sadece belli sahillerinde, İspanyollar, Portekizler değil, devreye Fransızlar, İngilizler, İspanyollar da girmiştir ve İtalyanlar beklemektedir bölgede etkin olmak için. Osmanlı Devleti de özellikle Kavalali Mehmet Ali Paşa döneminde sadece o sahilleri değil, aynı zamanda bugünkü Hartum şehri, ki o zamana kadar Funç Sultanlığı'nın merkezi Sinnar idi. Hartum şehri inşa edilerek Sinnar'ın yerini alır ve 1821'den 1882'de İngilizlerin bir oldu bittiyle kondominyum, ortak yönetim, yani Mısır Hidivli ile biz hem Mısır'ı hem Sudan'ı da Osmanlı Mısır Sudanı veya direkt Mısır Sudanı olarak ifade edilen bölgeyi e, İngilizler direkt kendilerinin doğrudan bir alanı olarak kendilerine burayı bağlamak isterler. Tabii 1821'den 1880'e kadar Sudan'ın adı hem Arapça kaynaklarda hem de batılı kaynaklarda Turkish Area, İngilizce veya Arapça Ahdüt Türkiye, Türkiye dönemi olarak geçer. Henüz Türkiye Devleti ismi Anadolu coğrafyasına verilmemişken Sudan'a Arapça yazılan o dönemdeki kitaplarda, sonraki kitaplarda Türkiye dönemi olarak geçer.
Sebebi de Mısır ordusundaki Osmanlı Anadolu askerleri, subayları ve bunların bugünkü Hartum merkezli, bugün içine Uganda'nın kuzeylerini alacak kadar, yani Uganda'yı, Güney Sudan dediğimiz bölgeyi, Darfur henüz Funç Sultanlığı idaresine değildir, müstakil bir sultanlıktır. Kordofan müstakil bir sultanlıktır. Bunların hepsi bu Türkiye döneminde, Kavala Mısır Hidivliği döneminde modern Sudan'ın temelleri atılır ve bu modern Sudan devletleşme sürecini Afrika'da en erken başlatan ülkelerden birisi olur. Ama maalesef 1882 yılında İngilizlerin bir oldu bittiyle bu coğrafyayı da kendilerine harita üzerinde e, kendilerine ait göstermeleri, buna ait de gönderdikleri bir takım askeri birliklerle Sudan'a müdahaleleri, onlara karşı ise Sudan'da gelişen Mehdi hareketi ile birlikte Sudan halkı 1890'ların sonuna kadar aslında İngilizlere ülkeyi teslim etmezler. Sonrasında da İngilizler tabii bu bölgeden daha çok işte Mısır Hidivliği üzerinden etkinlik kurmaya çalışırlar. Onları yanlarında göstererek, ancak bu Sudan ismi de bu dönemde şekilleniyor. Yani bu 19. yüzyıla ait, sebebi de Afrika'nın batısını Fransız Sudan'ı, ki Biladüs Sudan dediğimiz yer belki Darfur'dan başlayarak Atlas Okyanusu'na kadar, yani Nijer, Çad, Nijer, Mali, Senegal'e kadar uzanan bölgeye Biladüs Sudan denmekteydi 9. yüzyıl. Yani 800'lü yıllardan itibaren buna Fransız Sudan'ı, doğuda kalan kısmına da artık resmi yazışmalarda, anlaşmalarda İngiliz Sudan'ı adıyla öne çıktığını görüyoruz. Böylece buradaki mahalli, önce yani Kavalalı öncesi Funç Sultanlığı, 1874'te Darfur Sultanlığı da Mısır'a bağlanınca, yani aslında çok fazla bir süre kalmıyor. 8 yıl Mısır Hidivliğine bağlı bir konumda. Osmanlı Devleti hakikaten Sudan'la ilgili, biz eğer kendi arşivlerimizde yazılmış matbu yazma kitaplarda bilgi ararsak, biz bunu daha çok Habeş eyaleti, ki bu anlamda Türkiye'de okunabilecek en e, anlaşılır kitap Cengiz Orhonlu'nun Osmanlı'nın Güney Siyaseti, Habeş Eyaleti, bu kitabı bulmak mümkün. Bu kitaptaki bilgiler tabii çok geniş, kapsamlı. Sadece Kızıldeniz'deki Osmanlı varlığını değil, yöre idarelerini, buradaki Harar Emirliği, Funç Sultanlığı ve geçmişi hakkında da bize önemli bilgiler verir. Teşekkür ederim hocam. Gayet tafsilatlı bir izahat oldu. Doktor Mayada Kamalettin'e dönmek istiyorum. 2023'te başlayan hızlı destek güçleri ile Sudan ordusu arasındaki savaşın temel nedenleri nelerdir hocam? Buyurun. Ee, Öncelikle teşekkür ederim. Ülkem Sudan ve Sudan'daki mevcut savaşı ve durumu gündeme getirdiğiniz için. Aynı şekilde de Türkiye'de kıymetli Afrika uzmanı diyebileceğimiz Profesör Ahmet Kavas Hoca ile aynı programda yer almak. Tabii ki de benim gibi Sudanlı İbrahim Bey ile de bu programda yer almak ayrı bir mesele. Aynı şekilde de sizlere teşekkür ederim tekrar. Evet. Sudan'ı bugün gündeme getirdiğiniz için. Şu an mevcut savaşın nedenlere bakacak olursak, özellikle hem siyasi nedenler, hem ekonomik nedenler, hem de toplumsal adaletsiz nedenler gibi vesaire bir sürü nedenler var. Ama tabii ki de bize özellikle şu an Nisan ayındayız ve 15 Nisan 2025'te 3. yılına girecek olan savaşın temel nedenlerine baktığımızda özellikle Kutu şuhuretli olan Janjaweed'in temelini oluşturduğu hızlı destek kuvvetlerinin Sudan'da geçiş döneminde oynamış olduğu rolünden dolayı ve genel olarak da Sudan'da özellikle 2019 yılında Sudanlılar 4 ay
protesto ederek de 30 yıl iktidarda olan Umar el-Beşir'i iktidardan uzaklaştırarak da aslında Sudanlılar istediklerine ulaşmışlar ama Umar el-Beşir iktidardan uzaklaştırdıktan sonra Sudan'da başlatılan geçiş döneminin sağlıklı bir şekilde yönetilmemesi ve özellikle geçiş dönem boyunca sürekli Sudan'da sivil asker arasındaki ilişkilerle asker arasındaki anlaşmazlıklar meselesi sürekli Sudanlıların gündemine oturmasıyla beraber aynı şekilde de Sudanlılar Ömer el-Beşir iktidardan uzaklaştırmasına rağmen aynı sıkıntılar ve daha kutuya olarak devam etmesin, ekonomik sıkıntılar, hayat pahalılığı gibi vesaire vesaireyle Sudan bir türlü istikrara ulaşamadığını görebiliyoruz. Ama mevcut savaşın en önemli nedenlerinden bir tanesi de asker-sivil ilişkilerle asker arasındaki ilişkiler. Özellikle şu an mevcut savaştaki ana müsebbibi olan ve ana tarafı olan hızlı destek kuvvetlere baktığımızda da geçiş döneminde ve biraz da önceki döneme gittiğimizde özellikle 2003'ten 2016 yılında o dönemde dünyanın en sıcak ve dünyanın en büyük insani kriz olan Darfur krizinde oynamış olduğu rol ve Darfur krizinde merkezi hükümetinin adına savaşması ve orada kazanmış olduğu şöhretle görevini tamamlayarak da daha sonra da Suudi Arabistan, Yemen'de başlatmış olduğu Husilere karşı savaşta Hızlı Destek Kuvvetleri Sudan adına söz konusu savaşta oynamış olduğu rolü aynı şekilde de Darfur krizi boyunca Batı Sudan'da savaşması ve orada oluşturmuş olduğu merkezlerle hemen Sudan'ın altın madencilik noktaların en önemli bölgeler özellikle Cebel Amir gibi bölgelere kontrol etmesiyle beraber hem siyasi olarak nam değer diyebileceğimiz şöhreti kazanmış. Ekonomik olarak da altının bulunduğu bölgelerdeki altın arama ve çıkarma gibi vesairelerle güç kazanmasıyla beraber bölgesi olarak da Yemen'de savaşıp Sumiyet kazanmasıyla beraber Sudan'da başlamış olduğu geçiş dönemde Sudan ordusunun paralel asker olarak davranmaya başlamasıyla beraber hemen bugün biliyorsunuz herhangi bir ülkede bir tane ulusal meşru ordusu var. O da ülkenin ulusal ordusu söz konusuyken ama biz geçiş döneminde baktığımızda Hızlı Destek Kuvvetleri bütün bu geçmişiyle yeni güç kazanarak da Sudan ordusunun paralel asker olarak davranmaya başlamasıyla beraber Sudan'ın ekonomisinde, siyasetinde, dış politikasında ve hatta ülkenin iç politikasında Sudan ordusunun paralel asker olarak davranmaya başlamasıyla beraber özellikle geçiş döneminde ulaşılması gereken bir sivil hükümeti, bir parlamento ilan edilmesi ve erken seçime gidilmesi gibi vesaire konular gündeme gelmesiyle beraber bu düzenlemelerin önemli bir noktası da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Sudan ordusuna entegre olması söz konusu olurken burada anlaşmazlıklar bu entegre sürecinin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin istediği gibi 10 yıl mı yoksa Sudan ordusunun söz konusu 10 yıl çok uzun ancak 2 yıl içerisinde Sudan ordusuna entegre olması konusunda tartışmalarla iki taraf arasında anlaşmazlıklar hemen o dönemde Sudanlıların herkesin hissettiği ve hatta bildiği bir savaşa doğru ülkenin gideceği söz konusuydu. Hatta şu an devam eden savaş 15 Nisan 2023'te başlayacak olan savaştan hemen öncesinde yani 29 Mart'ta Sudan'daki asker taraflar yani Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri bir masada oturarak nihai bir anlaşmaya vararak da söz konusu integrasyonu kabul ederek ya 2 yıl içerisinde ya da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin dediği gibi 10 yıl içerisinde olarak kabul etmesiyle beraber masada 29 Mart'ta toplanmadılar ve oturmamasıyla beraber taraflar arasında iyice ipler kopmasıyla beraber hemen bir hafta ve tüm dünyanın şahit olduğu 15 Nisan 2023'te ve tüm dünyanın da gördüğü Hartum merkezli savaş dediğim gibi şu an Mart ayındayız ve maalesef 3. yılını girecek olan savaş başlamasıyla beraber yani kısaca mevcut savaşın en temel nedenleri geçiş döneminde anlaşmazlıklar özellikle sivil asker arasında ve asker arasındaki anlaşmalarla
bugün gelinen nokta. Savaş özellikle 15 Nisan'da başkenti Hartum'da Hizb Destek Kuvvetleri Sudan'ın spor kompleksinde Sudan ordusuna taciz etmesi, Sudan Sarayı'ndaki özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın oturuş yeri ya da ikamet yerine basması ve oradaki hemen hemen kurmayları ve mevcut güvenlik kişilere öldürülmesi, hatta o dönemdeki temel amaçları Sudan'da iktidarı ele geçirerek de El Burhan'ı ele geçirerek hatta öldürmesiyle beraber bugün savaş olarak konuştuğumuz 3 yılın başlangıcı olarak da bugün Sudan'da hala devam ettiği sürece girmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen Doktorant İbrahim Nasır Bey'e dönmek istiyorum. Tabii ki Sudan'daki iç savaş Türkiye'nin bölge politikasını da etkilemiştir. Bu etkileşim nasıl gerçekleşti? Onu da sizden dinleyebilir miyiz İbrahim Hocam? Evet, öncelikle hepinize saygıyla selamlıyorum. Ahmet Hoca'dan sonra konuşmak gerçekten işi kolaylaştırır. Yani benim işimi çok kolaylaştırdı. Şimdi tarihsel şeye gitmeyeceğim. Yani Türkiye'nin bölge politikasını nedir sorusuna cevap vermeyeceğim. Aslında Türkiye'nin o bölgeyle ne zamandan beri ilgilendiğine dair zaten Ahmet Hoca cevap verdi. Bu tarihsel bir bağlardan bahsediyoruz. Türkiye'nin Afrika'ya yönelik izlediği politika da benim takibim üzerinden, yani benim analizim üzerinde önemli noktalar, dönüm noktaları vardır. Bu noktalardan bir tanesi, ben 98'deki Afrika politikasının temelleri atıldığından bahsetmeyeceğim. Ya da 2015'teki Afrika yılı olmasından da bahsetmeyeceğim. Sadece Türkiye'nin Afrika yönelik izlediği yani ziyaretler üzerinden değerlendirsem Afrika'da neler olduğu, neler bittiğini anlatabilir. Bunu da Sudan'a yönelik nasıl bir politika izlediğini de anlatacağız. Şimdi Türkiye'nin Doğu Afrika bölgesinin önemini en erken dönemde fark eden bir ülke. Hem Osmanlı döneminden hem de Türkiye'nin yeni özellikle 2000'li yılların başından beri Türkiye Afrika yönelik ya da Doğu Afrika bölgesine ciddi önem verdiğini görüyoruz. 2011'de Afrika'yı ziyaret eden ya da Somali'yi ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhurbaşkanı'dır. Somali biliyorsunuz ciddi bir sıkıntılarla boğuşuyordu. 90'ların başından beri devletsizlikten ve devletin yıkıldığını bir Somali'den bahsediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı oraya ziyaret ederek bütün algıları değiştirerek Somali'nin yeniden inşasında ciddi temeller atıldı. Bu ziyaretten sonra Türkiye'nin Doğu Afrika yönelik izlediği politikanın ana temelleri ya da takipçiler açısından ya da siyasetçiler ya da analistler açısından anlaşılmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu bölgenin yeniden inşası, yeniden devletleşmesi ya da yeniden kalkınması için adımlar atan bir aktör haline geldiğini herkesin aklına soru işareti bırakmaya başladı. Şimdi bu ziyaretten sonra Somali'nin yeniden inşa olduğu, Somali'nin ordusu, Somali'nin sağlık sistemi, Somali'nin adalet sistemi, Somali'nin devletleşmesi, uluslararası toplumla entegre olması, ciddi adımlar attığını görüyoruz. Ondan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Sudan'la da temaslar olduğunu ve Türkiye'deki Sudan'ın önemini de fark etti. Çünkü Türkiye şunu da biliyor, Sudan'ın jeopolitik konumu hem Arap dünyasındaki Kuzey Afrika'ya bir politikasını da güçlendirecek, hem de Siyah Afrika'ya ya da Sub-Sahara bölgesini de etkilemek için Türkiye, Sudan'da bulunmak bir şart olduğunu farkında. Şimdi Ahmet Hoca dedi, Sawakin Adası dedi. Sawakin Adası Türkiye'nin bu Cumhurbaşkanı ziyaretinden sonra, 2017'deki ziyaretinden sonra Sawakin Adası
Türkiye'de ciddi bir gündem hale geldi ve konuşuldu. Peki Savakin niye önemli? Şimdi niye önemli? Şimdi Savakin önemli bir liman idi. Savakin önemli bir askeri üs idi. Savakin ise önemli bir idare merkeziydi. Hem Hicaz'ı hem Gidde'yi hem Musavva'yı ve hem yönetebilmesi için önemli bir noktaydı. İngilizlerin Sudan'ın bu devletleşme sürecini baltalamak için ya da modern bir şekilde yeni kuruluşlar, yeni tarihler, yeni şehirler kurmak için Port Sudan'ı kurdu. Şimdi Port Sudan Savakin'in bir alternatif şehridir. Savakin ondan sonra zaten pasif hale geldi. Savakin şehir olmaktan da çıktı. Türkiye bu Savakin adasını restore ederek, Savakin limanını yeniden ihya ederek Sudan kimliğinin tarihsel bağını güçlendirmek için Türkiye'ye Savakin'e önem verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye Afrika yönelik ya Doğu Afrika yönelik izlediği politikada da Afrika yönelik izlediği politikada hilal şeklinde değerlendiririm. Bu hilalin bir noktası, bir başı Somali'de, ortası ise Sudan ve diğer başı ise Libya'ydır. Ve Çad ise Türkiye'nin bu hilaldeki yıldızı olarak değerlendiririm. Çad'ın konumu itibariyle Afrika'daki Türkiye'ye etkin olmak istiyorsa hem Sudan'da hem Somali'de hem de Libya'da bulunmak ve Çad üzerinden Çad'ın merkezi olarak ya Çad merkez alarak sahil bölgesine de etkileyecek ve konumu da güçlenmiş olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin Afrika politikası ya Doğu Afrika politikası bu aşılardan değerlendirmekte yarar var. Peki bu Sudan'da yaşananların Türkiye Afrika politikasını ya da Doğu Afrika politikası nasıl etkiler? Allah selametini versin. Önemli değer verdiğim hocalardan bir tanesi bana şöyle bir şey dedi. Türkiye eğer Sudan'da Türkiye karşıtı bir yapı ya da bir rejim ya da bir oluşum olursa, yani bu oluşum belki iktidar olmayabilir ya Darfur'da belki güçlenebilir. Buradaki RSF'in ya hızlı destek gücünün kuvvetinin Darfur'da etkin olursa Türkiye'nin hem Çad politikası hem de Libya politikasını etkileyeceğini söylemişti ve gerçekten öyledir. Çünkü zaten biliyorsunuz Türkiye karşıtı olan birçok aktör RSF ile iç içe. Bundan şeyden bahsediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ve alttan Mısır'ın RSF'in Türkiye'nin politikasını etkileyebilecek bir aparat olarak kullanabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin Sudan'ın bütünlüğünü, Sudan'ın merkezi hükümetin güçlü olması, Sudan'ın yeniden inşası, Sudan'ın devletleşmesinde önemli bir aktör olması, önemli bir rol oynaması, önemli bir önemli bir açı ya da perspektif olduğunu söylemekte yarar var. Belki Türkiye Sudan'da eğer istikrar sağlarsa ne elde edebilir? Yani Türkiye karşıtı bu aktörlerin bertaraf ederek ne kazanabilir? Türkiye'nin şu anki yani Sudan uluslararası sisteme entegre olmamış, Sudan'ın ekonomisi zayıf, ekonomik imkanları yani yerel zenginlikleri açısından önemli bir ülke. Türkiye Sudan'a önem verirse Türkiye'nin hem bölgede hem de Kızıldeniz'de aynı zamanda Doğu Akdeniz politikasında önemli bir lokasyon, hem de Mısır'la ilişkiler iyi şu an, yani umarız iyiye gider. Çünkü Mısır Türkiye arasında bir çatışma ya da bir anlaşmazlık olursa bize yansıyacağından eminiz. Çünkü Mısır'ın Sudan üzerindeki nüfuzunu da herkesin malumudur. Ama Türkiye eğer bölgedeki bütün söylemleri, politikası ve stratejisi etkin olmak istiyorsa Sudan'da varlığını pekiştirmesi ve Sudan'ın ordusunun güçlenmesine yardımcı olması gerektiğini kanaatindeyim. Belki Sudan Türkiye'den beklentisi nedir? Bunu aslında sormakta yarar var. Belki ben şöyle bir bakış açım var. Yani bir Sudanlı bir
entelektüel ya da bir akademisyen olarak şunu düşünüyorum. Sudan iki dev arasında sıkışmış bir devlet. Dev dediğim Mısır, Etiyopya. İki devletin hem yerel zenginlikleri açısından zayıf hem de tarımsal açıdan Sudan'a muhtaç. İki ülkenin Sudan'ın arazilerine, su ve zenginliklerine muhtaç. Dolayısıyla bu iki ülke Sudan'a şey yapacaktır. Ya Sudan'ın hem Halayb üzerinden hem de Faşaga üzerinden Sudan'ı kontrol altına almak ya da kendi lehine, yani Sudan'ın bazı arazilerini hak iddia ederek alabilecek. Dolayısıyla Sudan ne yapması gerektiğini, ya burada diplomatımız var, burada Meyyad hocamız var. Bunlar önemli aktörler. Yani oradaki Türkiye ile ilişkini geliştirerek bu iki aktörü dengeleyebilir. Hem de aynı zamanda yani birçok akademisyene, birçok Sudanlı yetkiliye şöyle bir sözüm de oldu. Dedim ki Türkiye ile ilişkilerimiz bir opsiyon değildir, bir zarurettendir. Ya zaruretin gerekliliktir. Ya zaruretin bize, ya jeopolitik ve dünyada yaşanan dengelerin Türkiye ile ilişki kurmak, Türkiye'nin o Sudan'daki nüfuzunu, ya Türkiye ile ilişkilerini tesis ederek bu iki ülkeyi kontrol altına almak ve Türkiye'nin çıkarlarını Sudan üzerinden belki Afrika'da şekillendirmesine fırsat sağlanacak. Ayrıca biliyorsunuz Kızıldeniz'in önemini, bütün dünyada Kızıldeniz'in öneminden bahsedilir. Dolayısıyla Türkiye'nin Sudan'daki Doğu Afrika politikasının ya da Afrika yönelik izlediği politikada Sudan'ın önemini herkesin malumudur. Ve dolayısıyla Türkiye'nin Sudan'ın yeniden inşasında, Sudan'ın yeniden devletleşmesinde rol üstlenmesi gerektiğini kanaatindeyim. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim İbrahim Hocam. Ahmet Kavas Hocamızın 9-15'te, 21-15'te ayrılması gerektiği için soruları öncelikli olarak Ahmet Hocamıza tevcih etmek suretiyle bundan sonraki aşamayı sürdüreceğiz. Bu arada bir arkadaşımız Ahmet Hocama şöyle bir sual yöneltmiş. 2017 yılında Türkiye ile Sudan arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin Sevakin Adası'nda restorasyon çalışmaları yapması öngörülmüştü. Ancak 2019'da Sudan'da gerçekleşen siyasi değişiklikler sonrasında bu ve benzeri anlaşmalar askıya alınmıştı. Şu an son durum nedir? Buyurun değerli hocam. Teşekkür ederim Necat Bey. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın Sudan, Çad ve Tunus seyahatinde heyette yer aldım ve Sevakin Adası'na da bizzat giderek yerinde gördüm. Tabii ben ada deyince kafamda çok büyük bir ada gibi algılamıştım. Yeri çok önemli stratejik anlamda, fakat adanın kendisi çok büyük değil. Yani bir ucundan bir ucuna 300 metre belki, en geniş noktalarından çapı 30 dönüm kadar belki olabilir bir ada. Fakat biz bu adanın eski kaynaklarda, daha doğrusu İngilizler bu adadaki yapıları yıkmadan önce Port Sudan'ı kurarken, e, biraz önce İbrahim Bey'in bahsettiği, buradaki bütün var olan tarihi yapıların malzemelerini Port Sudan'a taşıyorlar ve burada adeta taş üstüne taş bırakmıyorlar. TİKA burada çok güzel binalar inşa etmişti. Yani devam ediyordu bu süreç, iç savaş öncesi ve şu anda tabii son durum, burada herhangi bir yıkım olduğuna dair bir bilgimiz yok. Yani orası e, çünkü çatışma bölgesinde değil diye biliyorum ben. Çok net olarak, çünkü teyiden değil de e, zaten Port Sudan olsun ve yakın çevresi çatışma alanının dışındaydı. Türkiye'nin bu soruya vereceğim cevap, yani Sudan'la yaptığımız anlaşmalar, tabii bu tür durumlarda bütün anlaşmalar askıya alınıyor ve Türkiye şu anda önemli olan Sudan'daki yeniden istikrarın sağlanması için e, özellikle de Port Sudan'daki geçici hükümet yetkilileriyle
Abdülfettah el-Burhan ve onun ekibiyle yakın temas halinde ve Sudan'ın bir an evvel o eski günlerine dönmesini için özel gayret gösteriyor. Ve Sudan, buradaki bana tercih ettiğiniz sorulardan bir tanesi, Sudan'daki bu kargaşa, bu durum bölgeyi ne kadar etkiler? Tabii ki her tarafı etkiler. Çünkü Sudan gibi kendi halkıyla çok savaşmamış, yani kendi iç savaş sürecine girmemiş ülkeler, eğer bu süreçte kalırsalar uzun süre, ki 2 yıl az bir zaman değil ama daha uzun süreli de olabilirdi. Çad'da İç savaş 1960 bağımsızlıkla başladı. 2008'e kadar 48 yıl devam etti ve ortada dünyadaki tüm gelişmeleri adeta ıskalayan, onları yakalayamayan bir ülke vardı. Haliyle Sudan Afrika'da çok etkili bir ülkeydi. Ne zaman? Yani bağımsızlık sonrası, özellikle 2000'li yıllarda artık Darfur meselesini büyük oranda çözmüş. Güney Sudan'ın ayrılma talepleri de uluslararası baskıyla 2011 yılı Temmuz ayında Sudan maalesef ikiye ayrılmıştı. Ki bu iki toplum birbiriyle çok yakın tarihten gelen temasları vardı. Osmanlı Devleti zamanında da 7 müdüriyet olarak ifade edilen, bunlardan birisi Hattı İstiva, yani Ekvator Müdürlüğü, ki merkezi bugünkü Cuba'nın da olduğu Güney Sudan bölgesiydi. Yani Afrika'da modern Sudan'ın sınırları, tabii sadece sınırları değil, aynı zamanda birçok tarım, pamuk gibi daha başka ülkenin çağına ayak uydurabileceği sistemleri, düzenleri Mısır Hidivliği üzerinden Osmanlı Devleti de planlamış, geliştirmişti. Tabii Sudan çok önemli ve bir an evvel barışa kavuşması gerekiyor. Bu çatışmaların arkasında maalesef, yani Sudanlılar değil, Sudan'ın istikrarını bozan, çoğu zaman pek üzerinde durulmaz İsrail'in özellikle Güney Sudan üzerinden veya bazı Sudanlı muhalifler üzerinden İsrail'in ne kadar etkili olduğuna dair elimizde e, çok araştırmadığımız için buradaki istikrarsızlığın arkasında Kızıldeniz'in Sudan açısından çok çok önemli. Aynı zamanda da yani Somali giriş noktasındaysa bu geçişin ortasında Sudan sahilleri var. Bu çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, bunlar Afrika dışından etkin olanlar. Çin, Rusya ayrı bir konu. Tabii Afrika içinden, özellikle Çat üzerinden e, hızlı destek kuvvetlerinin desteklendiğine dair, onlara dair çok bilgi devamlı paylaşıldı ve biz bunları okuduğumuzda ne kadar doğru değil, ülkeler resmen açıklamadıkları için ülkelerin bu paylaşımlarını biz daha doğrusu uygulamalarını paylaşsak bile bu bilgileri teyit etme imkanımız hemen hemen yoktu. Fakat şu bir gerçekti, yani bugün Sudan'la Çad arasında birileri gerginlik çıkmasını çok istiyor gibi görünüyor. Buna müsaade edilmemesi gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin bu konuda her iki ülkeyle de tarihte hep yakınlığı ve sömürgeciliğe karşı her ikisinin de Osmanlı Devleti tarafından çok yakın muhafaza edildiği, korunduğu, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti tarafından da devam ettirildiği 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Hartum'u ziyaret ettiğinde, özellikle Hartum'da, yani Sevakin'e de gidildi, ancak bütün caddelerde Erdoğan fi kulubina, Erdoğan kalplerimizde diye afişler vardı. Ve ben şunu söyleyeyim, bizim 5 günlük ziyaretimizin neredeyse 3 günü Hartum'da, 2,5 günü, bir günü Çad'da, bir günü de Tunus'ta geçmişti. Cumhurbaşkanımız Sudan'a çok önem veriyor idi, hala veriyor. Bu çok önemli bir konu. Sudan'daki istikrarın bir an evvel sağlanması, sadece Sudan'ın değil, Afrika genelindeki benzeri çatışmaların da gereksiz olduğunu ve kendi kalkınmalarına, gelişmelerine zarar verebileceği konusu, Sudan örneğinden hareketle Afrika'nın bütünü için düşünülmesi gerekiyor. Diğer bir konu, Türkiye'nin Sudan'da barışın tesisi için somut önerileri olabilir mi konusu. Tabii biz burada çok yönlü, sadece savunma, güvenlik anlamında değil, bunlar da ülkeler için çok önemli. Somali'de olduğu gibi mutlaka artık böyle çok hafif, basit saldırıların
bir anda ülke geneline yayılmasının önüne geçilmesi lazım. Aksi takdirde Sudan bunu yakın geçmişte Darfur konusunda olsun, Güney Sudan uzun bir süreçti ama 2003 yılında çıkan Darfur meselesi çok zarar verdi Sudan'ın hem uluslararası imajına hem de kendi iç siyasetine. Ancak şunu gördüler ki hızlı destek kuvvetleriyle birlikte Darfur'un içindeki o mücadelenin de geçici olduğu, dış mihraklar tarafından Sudan'ı bölmeye yönelik bir hamle olduğu, yani Sudansız bir Darfur'un ne kadar güçlü olursa olsun denizle bağlantısını sağlayacak olan Sudan'ın Hartum merkezli idaresiydi. Ve bu çatışmalarda şu ortaya çıktı ki mesele Darfur'un bağımsızlığı veya Darfur'un ayrılması değil, Sudan'ın zayıflatılmasıydı ve maalesef hem Darfurlar hem de Hartum halkı bunun başlarına gelebilecek bir beklenmeyen gelişme olduğunu gördüler. Sudan, Türkiye'nin Afrika'daki askeri varlığı için neden önemli? Yani şöyle söyleyelim, ben tarihi anlatırken yani ta 1000 yıllık geçmişten şöyle birkaç cümleyle bahsettim. Başkaları yani bugün Rusya Afrika'da niye var? Mali'de niye var? Nijer'de niye var? Burkina'da niye var? Başka ülkelerde Wagner şimdi Afrika e, ordusu olarak şekil değiştirdi, isim değiştirdi ama yani Rusya'nın Sovyetler öncesi ama daha çok Sovyetler ile birlikte ve bugünkü Rusya'nın Afrika'daki emelleri aslında Afrika devletleri tarafından iyi bir Rusya uzmanı olmadığı sürece yani İbrahim Bey mesela Türkiye'de okumuş, Maya'da hocam yine Türkiye'de okudu. Binlerce öğrenci var Afrikalı. Biz YÖK rakamlarına göre 60 bin civarında bir Afrikalı öğrenci olduğunu biliyoruz. Bu öğrencilerin her konuda sadece Türkiye, Afrika'da, Sudan veya başka bir ülkeyle ilişkilerimiz değil, Türkiye'de Çin'le alakalı, Asya ile alakalı, Avrupa ile alakalı da bilgiler ediniyor bu arkadaşlarımız. Bu konularda da uzman olmaları bizim en büyük hayalimiz. Çünkü dünyayı Rusya'da tanımak başka, dünyayı Çin'de tanımak başka, Hindistan'da tanımak başka, Orta Doğu'da veya Avrupa'da, Amerika'da. Çünkü önümüze konan bir Afrika var. Yani Afrika'yı küçülten, basitleştiren ve geri kalmış, kalkınamaz ve hiçbir zaman güçlenemez diye buna inanmayan bir tek ülke var derseniz bana, var mı derseniz ben de sadece Türkiye var derim. Buna da ispat edecek birçok veri var. Yani bugün biz Afrika ülkelerinin herhangi bir noktasındaki insani yardımlarımız, kamu kuruluşlarımızın yardımlarıyla biz Afrika'da şunu söyleyeyim. Yani belki 50 yıl sonra, 100 yıl sonra yakın tarihte Türkiye'nin Afrika'daki toplamdaki faaliyetlerinin demek ki bu or, yani 1600'lerde Memlüklerde nasılsa hep Afrika'yı korumaya yönelik Afrika coğrafyasını yani Afrika dediğimiz bu isimlendirme aslında koskoca kıtayı ifade etmek için kafamızda bizim büyük bir şey oluşturmuyor. Koskoca Afrika diyoruz ama bugün bu sabah bu kavgaların sebebinde etnik, dini, kültürel çatışmalar yok aslında. Sadece basit sömürgecilik de yok. Bunların temelinde bu Afrika çok önemli. Bütün taraflarıyla, coğrafyalarıyla ve Afrika'nın kaynaklarını Afrikalılar dünyaya sunmasınlar. Dünya gelsin, Afrika'dan istediği kadarını alsın. Ne zaman ki Afrikalı ben bunu kullanacağım diyorsa ki o seviyeye doğru ilerliyordu Sudan. Ben Sudan'a 20 yıldır ki Afrika'da 30'a yakın ülkeye gittim. Ve bu ülkelerde az veya çok görev yaptığım ülkeler de var ve ben şunu gördüm ki Afrika başını kaldırıp dünyada ben de varım dediğinde teknolojide ki Hartum'daki teknoloji şehri müdürü o da bir Türkiye mezunu Usame Reis üzerinden ben takip ederdim gelişmeleri. Dünyadaki gelişmeleri çok kısa zamanda yakalayacak bir Sudan, bir Çad, bir Nijer, bir Nijerya bunların hepsi ayağa kalkmış ve hızlı bir kalkınma hızıyla biz 2010'lara geldiğimizde Afrika dünya ülkelerinin önünde bir kalkınma hamlesi yakalamıştı.
Bunlarda Türkiye'nin katkısı gerçekten çok fazla. Yani 50'nin üzerindeki ülkeye kendi resmi hava yolları şirketiyle ulaşıp buraların dünyaya bağlantısını, Somali ile ilgili ilk tarifeli seferleri kurması, Çat'la mesela bizim Etiyopya Hava Yolları ve Air France dışında üçüncü havayolu şirketi olarak 2013'te girmiştik. Ve bugün bazı ülkeler Air France'la ilişkilerini kopardığında da Türk Hava Yolları bu ülkelerin Mali gibi, Burkina gibi, Nijer gibi dünya ile bağlantısını kurması Türkiye'yi çok farklı bir konuma getiriyor ve Türkiye'nin sadece ekonomik değil, askeri varlığı Somali'de olsun, başka ülkelerdeki barış odaklı ve ülkelerin iç huzuru öncelikli yaptığı faaliyetlerin e, bizde sadece bu faaliyetlere katılan görevlilerimizin değil, aslında tüm halkımızın ülkenin her yerinde bunların çok canlı olarak gösterilmesi lazım. Sebebine gelince bana ne Afrika'dan, bana ne Somali'den, bana ne Sudan'dan, bana ne Mali'den diyen insanlar sayıları çok değil eskiye göre. Ama hala bunların birçoğu bilmemekle alakalı bir durum. Yani yeteri kadar biz bunları anlatamadığımız için son olarak da İslam dünyasında krizler için son çare nedir dediğimizde bu İslam dünyası kavramı e, geçmişte çok sık kullanıldı. Şimdi bunun kullanımı daha da azaldı. Benim için en büyük hususiyet kendim şahsi olarak 40 yıla yaklaşan bu araştırma ve İslam dünyası bunun içinde Afrika özelinde çalışmalarımla şunu gördüm. Biz maalesef dünya Müslümanlarını toplum, ülke ve dünyadaki etkinlikleri açısından yeteri kadar önemsemiyoruz. Tüm güzel faaliyetlere yani insani yardımlara rağmen bugün Myanmar'da yaşanan olaylarda, Yemen'de sadece Filistin, Gazze çok çok önemli olduğu yani onu bir tarafa koyamıyoruz. Onu merkeze koymamız gerekiyor ama maalesef birçok İslam ülkesinde Filistin ve Gazze konusu gündemde tutulmadığı için İsrail bu kadar rahat hareket ediyor. Bizim için Sudan'da Malezya'nın gündeminde olacak, Kazakistan'ın gündeminde olacak. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim, sözlerimi fazla uzatmadan. Nejat Bey, Azerbaycan'ın Afrika'da kaç ülkede temsilciliği var? Çok özel olarak ilgilenmedim ama Senegal'deyken bir olay dolayısıyla ilgilendiğimde Senegal'deki büyükelç vatandaşlarıyla ilgili diplomatik herhangi bir konu olduğunda Addis Ababa'daki büyükelçi ilgileniyor. Addis Ababa Somali'ye 8.000 kilometre mesafede. Senegal başkenti Dakar'a. Yani Azerbaycan Dakar'a daha yakındır. 6.000 kilometre falandır belki bilmiyorum. Yani bizim Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, ya bunlardan iki tanesi Kazakistan ve Türkmenistan Güney Kıbrıs'a elçilik açıyor. Ne kadar önemli Kazakistan için? Büyük bir ülke Kazakistan. 2 milyon 700 bin kilometre kare yüz ölçümü var. Kazakistan'ın Afrika'da kaç büyükelçiliği var? Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın Afrika'da kaç temsilciliği var? Türk dünyasının Afrika ile İslam dünyasının en büyük parçalarından biri olarak yakın temaslarının kurulmasına çalışmamız gerekiyor. Bizim kendimiz sadece Afrika ile yakın temaslarımız, diplomatik temaslarımız değil, diğer ülkelerin de Pakistan'ın, Bangladeş'in, Malezya'nın Afrika'da görünürlüğü çok az. E, Körfez ülkelerinin Afrika'daki etkinliği çok sınırlı. İran'ın Afrika'da farklı bir etkileşimi var. Yani 40 yıl önce, 45 yıl önce Nijerya'da belki bir tane Şii yokken bugün milyonlarca Şiileştirilmiş e, Nijeryalı da bahsediliyor ve ciddi anlamda bir Şiileştirme faaliyeti var Afrika'da. Bu rakam olarak belki çok verilen rakamlar güvenilir olmayabilir. Ancak biz mesela ben Osmanlı tarihinden biliyorum Libya üzerine daha çok yoğunlaştığım dönemlerde Osmanlı devlet adamları şunu söylüyorlardı. İnsanların yerel adetlerine yatkın Osmanlı memurları gönderelim. Niye? Çünkü o insanlarla daha rahat anlaşır. O yüzden
Genelde Arapça konuşulan bölgelere Halep ve çevresinden memurlar tercih edilirdi. Anadolu'nun iç kısımlarından giden memurların irtibat kurmaları biraz zor olur diye. İkincisi, insanların çoğu Maliki mezhebindendi. Sakın Malikilerin mezheplerini, bakın Türkiye'de Ermeni, Rum ne kadar başka din, Hristiyanlığa bağlı insanlar varsa Avrupalılar bunları misyonerler vasıtasıyla Ortodoks veya Protestan, daha çok Protestan yapmaya kalktılar. Katolik yapmaya kalktılar. Ve bu insanlar Osmanlı Devleti'nde ve Türklerin Osmanlı öncesi beraberliğinde hiçbir dinlerine, dillerine, kültürlerine müdahale edilmediği gibi çok da rahat bir süreç geçirmişken son yüzyıl içerisinde bu insanlar üzerinde Avrupalılar ne kadar baskı kurmuşlardı. Osmanlı Devleti kendi var olduğu Afrika'da 5 eyaleti, 130 milyon kilometre kare yüz ölçümlü olan kıtanın yaklaşık 14 milyonunda ya e, Cezayir, Tunus, Libya, Trablusgarp, Mısır, Habeş dahil olmak üzere 10-15 milyon kilometre kare arasında ya fiili olarak İstanbul'a doğrudan bağlılık ya da nüfuz olarak etkinlik alanı vardı. Ama Osmanlı Devleti hiçbir yerde Hanefilik mezhebini öne çekeyim, yerel insanlar Hanefilikle hemhal olsun veya Türkçeyi bu insanlara kullanacakları bir dil olarak değil, bu insanların kendi yerel dilleriyle özellikle Müslümanlık açısından bütün eserlerin Arapça yazıldığı bütün coğrafyalarda Osmanlı Devleti buradaki ticareti, eğitimi, din, dil, kültür, bütün savunma bağlamında Afrikalılarla nasıl bir yakın temas kurmuşsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bugün tüm kurumlarıyla biz bunu kuşatıcı bilgilere kısa sürede ifade ederek anlatamayız ama bir şey varsa bizim yakın tarihimiz yani şu son 20 yıl 2005 yılından 2025 Afrika için biz Osmanlı'dan en son 1912 yılında Libya'nın kopmasından sonra 100 yıl adeta Afrika'ya yüzümüzü bile dönmemizin e, istenmediği bir dönemi atlattık ve elhamdülillah şimdi 44 ülkede sefareti ve elinin üzerinde ülkeye her gün İstanbul'dan uçaklarıyla milyonlarca insanın seyahat ettiği ve her köşesinde ya bir yatırım ya da bir insani yardım faaliyetiyle savunma sanayindeki etkinliğiyle Afrika'yı kuşatan bir Türkiye e, daha da güçlenmeli. Yoksa Afrika'nın geleceğinde ciddi krizler çıktığında müdahale etmekte çok geç kalabiliriz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok nefis, enfes bir izahat oldu. İyi ki varsınız. Türkiye tabii ki bir dönem kendi içine kapatıldı. Bu kapanışla birlikte medeniyet coğrafyasına ve gönül coğrafyasına yüzünü dönemedi. Ama elhamdülillah şu anda Türkiye'mizde öyle güzel bir yönetimle hadiseler öyle güzel bakışla bakılıyor ki artık İslam coğrafyasına yeniden bir geri dönüş var. Gönül köprüleri kuruluyor bazı kuruluşlar vasıtasıyla. İnşallah bunun arkası da gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Afrika ile ilgili daha çok program yapacağız. Geçen sene İnşallah. 2024 yılındaki bizim kongre konumuz da Kuzey Afrika ve krizleriydi. Gördük ki karşımızda Ahmet hocamız gibi Afrika'yı çok çok yakinen bilen bir hocamız var. İnşallah yine sizleri programlarda davet etmek ve sizin engin fikirlerinizden, görüşlerinizden istifade etmek isteriz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. İnşallah. Sağ olun. Görüşmek Çok teşekkür ederiz. Geceniz mübarek olsun inşallah. Sağ olun. üzere. Evet. Ben Maya hocama geri dönmek istiyorum. Uluslararası toplum Sudan krizine neden etkili bir çözüm üretemiyor acaba? Maya hocam. Sesiniz kapalı hocam. Evet. Ahmet Kavas Hoca ağzına sağlık. Teşekkür ederim hocam. Uluslararası toplumun Sudan'da mevcut savaşta neden etkili olmadığını baktığımızda maalesef ülke olarak ya da ülkeler olarak ve medya olarak Sudan'daki mevcut savaşa farklı pencerelerden bakmalarından dolayı ve her ülke
kendi çıkarları doğrultusunda Sudan'da mevcut savaşa bakmalarından dolayı haliyle masada yatırılan çözüm ve barış müzakereleri etkili olmuyor. Özellikle mevcut savaşta şu ana kadar 3 tane barış müzakerelerden bahsedilmişti. Suudi Arabistan'ın Cedde şehrindeki barış müzakereleri, Bahreyn'in başkenti El Menama'da, bir de Cenevre'de, yani İsviçre'nin başkenti Cenevre'de yapılan barış müzakereleri ve hepsi başarısız olduğunu görebiliriz. Bunun temel sebebi ülkelerin savaşın gerçek nedenleri ve temel nedenlerine farklı bakmaları. Özellikle hemen Türkiye'de de rahatsız olduğum konulardan bir tanesi, Türkiye'deki medya maalesef Sudan'daki mevcut savaşı iki general arasında savaş olarak diyerek, yani Sudan ordusunun ve Sudan ordusunun genel komutanı ve aynı şekilde de Sudan'daki egemenlik konseyi başkanı olan El Burhan'le milislerin başındaki olan Himeti arasındaki, yani iki general arasında savaş olarak söylüyorlar. Oysa ki gerçek bu değil. Çünkü bu panelin başında da söylediğimiz gibi yani bu savaşın nedeni bambaşka ve farklı nedenlerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı bir savaş söz konusu. Dolayısıyla ülkelerin savaşın nedenini farklı bakması söz konusudur. Aynı şekilde de haliyle farklı pencereden baktıklarına göre de getirecekleri barış önerileri de farklı olmasından dolayı hemen iki general arasında savaş diyerekte de Cedde'de görüşmeler yapılması, hatta koskoca Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin Cedde müzakerelerini Suudi Arabistan, Mısır'la arabuluculuk ederek de Sudan ordusu ile Hizb Destek Milisleri arasındaki kişilere yüz yüze getirebilme kapasitesi de sahip olmayıp Cedde müzakereleri mesela şu ana kadar en uzun süren barış müzakereleri olmasına rağmen oradaki taraflar demeyelim de, yani Sudan ordusu ile milislerin heyetlerini yüz yüze değil, üçüncü taraf üzerinde, yani bir salonda Sudan ordusu heyeti otururken diğer salonda milisler otururken oradaki arabulucular, yani Suudi Arabistan ve Amerikan yetkilileri bununla görüşüyorlar, bunun dediğini diğerine taşıyorlar. Dolayısıyla Amerika'nın en başarısız olduğu dosyalardan bir tanesi de Sudan'daki mevcut savaş. Aynı şekilde de Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun, hatta Birleşik Arap Emirlikleri ve bölge ülkeleri bile Sudan'daki savaşta müdahaleleri her ülke kendi çıkarlarına göre müdahil olmasıyla beraber haliyle mevcut savaşın gerçek nedenlerine değil de savaşın mevcut onların savaşa yönelik ve Sudan'a yönelik çıkarları doğrusunda dahil olması söz konusu ki tane zamana kadar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2024'te Sudan'da arabuluculuk başlatmak üzere El Burhan'a telefonla araması ve Sudan'daki mevcut savaşı durdurmak için yapmış olduğu teklif doğrusunda ilk defa bir ülke Sudan'da mevcut savaşa doğru tarafa, doğru yöntemlerle yaklaşması. O da Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'daki mevcut savaşta Sudan ordusu ile Hizb Destek Milisler arasında değil, doğrudan milislere en büyük destekçisi, hatta Sudan'da taraf olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne taraf olarak görerek Sudan'da mevcut savaşta milisler aslında bir kenara bırakıp Sudan devleti ve Sudan ordusu ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki arabuluculuk teklifi olması ile beraber bence ilk defa bir ülke doğru tarafa ve hatta yaranın ortasında parmağını basarak da Sudan'da mevcut krizinin ve savaşının gerçek nedenini ve temel nedenini ortaya koyması ile beraber en başarılı arabuluculuk ve çözüm yollarıydı. Başka bir olumsuz yönü de Sudan'da Nisan 2003'te başlayan savaşın hemen 2023'te Gazze'deki ve İsrail'in Gazze savaşını başlatmasıyla beraber haliyle dünyanın odak noktası Sudan savaşı değil, Gazze'ye odak olmasıyla beraber tabii ki Gazze'de bizim yaramız, Gazze'de bizim sorunumuz ama yeni de dünyanın Gazze'ye odak noktası olmasıyla beraber haliyle Sudan'daki savaşı gereken ya da gereklilik ya da gerekli olan ilgiyi göstermemesinden dolayı da Sudan'daki mevcut savaşta gerçek çözümlere getirilmemesi söz konusu. Aynı şekilde de
Sudan'da mevcut savaşta bir sürü ülke ve aktörler tarafsız olarak bakmasıyla beraber aslında mevcut savaşta ve Sudan'daki olan bitenlere baktığımızda tarafsız söz konusu değil. Neden? Çünkü Sudan'da savaşa başlatan hızlı destek kuvvetleri Sudanlılara artık belki bu noktaya geleceğiz ama insani dram kısmında artık Sudan'daki savaş başlamasıyla beraber biz o tarihe kadar dünyada en çok yerinden edilmiş ve en çok göç veren ülke biz Suriye'ye bahsederken artık Suriye değil Sudan Suriye'yi bile geride bırakarak dünyada en çok yerinden edilmiş insanların 13 milyon 14 milyon insanın yerinden edilmesi. Aynı şekilde de bugün dünyada hangi başkenti ve hangi ülkenin başkenti biz savaş alanı olarak da bu kadar yıkım, bu kadar yerinden edilmiş insanlar, bu kadar yağma yani hemen hemen başkenti Hartum dahil milislerin girdiği her eyalette hemen hemen evlere yağmışlar, bankaları, kamu binaları. Bugün bile mesela ben Sudan'ın en eski ve en büyük hastane olan Hartum Hastanesi, devlet hastanesinin videosunu baktım. İnanın içim parçaladı. Çünkü oradaki milisler milyarlarca ve milyonlarca dolarlık tıbbi aletlere tahrip etmişler. İçindeki değerli parçaları çalmışlar. Hastanenin yatakları bile bırakmamışlar ve hemen hemen hastane kullanamaz hale gelmesiyle beraber benzer şekilde Sudanlılar 3 yıl okula gitmiyorlar. Okullar ya milisler tarafından askeri karargah olarak kullanıldı ya da yerinden edilmiş ve savaştan kaçan insanların bir sığınak olmuş. Zaten 3 yıl üniversiteler kapalı, okullar kapandı, milisler ya kondaklamışlar ya da yağmalamışlar ya da askeri karargah olarak kullanmasıyla beraber evler, arabalar, bankalar, hastaneler, yollar Sudan tamamen neredeyse 100 yıl geride dönerekte de bu milislerin bu kadar yıkım, bu kadar tahribat, tecavüz ya 2,5 yaştaki çocukları bile cinsel tecavüze uğramışlar milisler tarafından ya da erkeklere bile ailelerin önünde, eşlerin önünde, kadınların önünde tecavüze uğramışlar. Kadınlara da aynı şekilde kocaları önünde, kardeşleri, babaları önünde tecavüz eden bir taraf olurken ama bazı ülkeler bugün maalesef Sudan'da tarafsız diyerekte de her iki aktora yani Sudan ordusunun milislere karşı bir taraf olarak görerek ya da milislere Sudan ordusuyla eşit taraf olarak görerek de haliyle böyle bir ortamda getirecekleri barışı da Sudan'a barışa getirmez. Dolayısıyla aslında Sudan'da mevcut savaşta tarafsız söz konusu değil. Birisi öldürüyor ve onlara karşı haklı savaş ve mücadele veren Sudan ordusu varken ama maalesef çoğu devletler Sudan'daki olayları tarafsız olarak baktıklarını da görebiliyoruz. Aynı şekilde de hemen hemen bir dönem Amerika'daki seçimler dünyanın gündeminde oturmasıyla beraber ya da Ukrayna'daki savaşın dünya gündeminde oturmasıyla beraber haliyle Sudan'daki mevcut savaşa ilgi odağı biraz azaldığını görmesiyle beraber aslında kısaca uluslararası toplum ve dünya Sudan'daki mevcut savaşı durdurma konusunda ve kapsamlı barış getirme konusunda maalesef başarısız olduklarını görüyoruz. Onun göstergesi de şu an mevcut savaşın önümüzdeki hafta 3. yılına gireceği söz konusu bir savaş olduğunu da tüm dünya bugün izliyor maalesef. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yani dünyanın uluslararası sistem aslında artık tartışmaya açılması gereken bir şey. Müslümanların kendi uluslararası sistemini de kurması gerektiği elzem bir şey. Dolayısıyla şimdi bugün uluslararası sistem dünyadaki hiçbir soruna çözüm üretemez noktada. Bunun örneği yaklaşık dünyada 45'e yakın kriz bölgesi var. Bunlardan hiçbirisinde bir çözüm üretilmiyor. Krizler derinleşiyor. İnsani dramlar artıyor. Sudan'da onlardan bir tanesi. İslam coğrafyası kendi içerisinde kendi uluslararası sistemini kurmak zorunda değil mi hocam? Evet, haklısınız. Dolayısıyla bir barış getirmediklerini haliyle de getiremeyeceklerini görebiliyoruz. Onu da Sudan ordusu geçen hafta 26 Mart'ta Hartum'u milislerden geri almasıyla beraber haliyle aslında Sudan kendi göbeğini ya da kendi göbeğini ya da kendi kendine iyileştiğini de görebiliyoruz. Teşekkür ederim. Doktorant İbrahim Nasır Bey'e dönmek istiyorum. Önemli bir sualimiz var. ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan ve Rusya'nın çatışmadaki pozisyonları nedir? Demin siz Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsettiniz ama burada ben asıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi adına mı yoksa birileri adına mı Sudan'da rol çalmaya çalıştığını çok merak ediyorum. Buyurun İbrahim Hocam. Evet hocam, şimdi önemli bir soru. Ya Birleşik Arap Emirlikleri veya diğer aktörlerin bu Sudan'a yönelik izlediği politikanın acaba kendi politikaları mı, yoksa onlar bir istihbarat istasyonu gibi kullanıyorlar bu ülkeleri? Belli olmaz ama bir cevap şöyle. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir iddiası var. Orta Doğu'da İslami hareketlerle mücadele bir şey var, bir misyonu var. Bu misyonu kesinlikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi vizyonuyla değil de hem İngiltere'nin hem İsrail'in ve hem üstünde de Amerika'nın bölgeyi şekillendirmek için bir misyon üstlenmiş durumda. Şimdi Sudan'daki savaşı bu hale getiren şeydir. Yani ana müsebbibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu roludur. Yani kendi politikası değil, kendi roludur. Çünkü eminim ki bunların politika öğretecek bir kafaları olmadığını herkesin malumudur. Dolayısıyla şöyle, şimdi Sudan'daki rejim değişikliğinde ya da iktidarı değiştirmek için ciddi çabalar sarf etti Birleşik Arap Emirlikleri. Bu rejim dediğim Beşir'in ve İslami Hareket'in iktidarı değiştirmek için Birleşik Arap Emirlikleri ciddi çabalar sarf etti ve bütün medya imkanlarını, diplomatik imkanlarını, parasal ve içeriden satın aldığı adamlar üzerinden Sudan'ı yeniden şekillendirme projesinde bir yer aldı Birleşik Arap Emirlikleri. Kendi yanına çektiği birçok insan var Sudan'da. Bunlar hem İslami hareketin mensupları, bazıları da devletçi, devletin elemanları ve bazıları da ordudan, yani ve son olarak bu milis. Bütün atları oynadı Birleşik Arap Emirlikleri. Hem rejim içeriden değiştirerek bir proje yürütmesi. İkinci planı ise muhalifleri, yani seküler grupları organize ederek Sudan rejimi değiştirmeye kalkması. Ondan sonra da milisle, bu RSF'in ailevi, yani hızlı destek kuvvetinin kendine bağlaması ve bu grubu ya da bu milisi Afrika politikasında ciddi bir aparat haline getirmesi. Yani bu milis sadece Sudan'da etkin değildi, Libya'da etkindi. Libya'nın güneyinde ciddi bir etkinlik söz konusuydu. Hem de Yemen'de ciddi bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli bir aparatıydı. Bunun yanında Çad'da ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ciddi bir aparat halindeydi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aparat. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kadar etkin mi ki bu kadar etkin midir sorusuna bence bu kadar etkin değil. Bu sonuçta bir istihbarat istasyonu olarak değerlendiriyorum. Benim bakış açım. Dolayısıyla bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu politikası kim üretti? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanın danışmanı Tony Blair'dir. Ve başka bir Muhammed Dahlan var. Muhammed Dahlan önemli bir güvenlik danışmanı. Tony Blair Sudan'a yönelik politikada ciddi bir etkili bir aktör. Bu adam hem savaştan önce ve savaştan sonra Tony Blair Etiyopya'da göründü. Sudan'ın komşu ülkelerinde ciddi gezmiş bir, yani sonuçta orada bir şey yapmaya çalışmıyor. Yani Tony Blair derken Amerika'nın Birleşik Krallığın eski başbakanı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'dan ne istiyor? Bazıları der ki altın. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri Sudan altını şeydir, yani zaten Sudan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışında başka bir ülkeye satması mümkün değilmiş. Dünyaya ihraç etmesi
Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yani Dubai üzerinden İran gitmesi gerektiği zaten Sudan devletinin bir mecburi bir kapısıymış. Yani şu an mesela Sudan'dan Türkiye'ye altın getirmek ya da altın ihraç etmek sıkıntılıymış. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri ya Sudan şimdi bütün dünyadan dünya ekonomisinin yani uluslararası ticaretten izole edilmesinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri bir şey olarak kullandı. Bir dünyaya açılan bir ticaret kapısı olarak. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri muhtaçtı. Bu hızlı destek kuvvetinin başındaki terörist başı Birleşik Arap Emirlikleri'nin gittiği bir yani şeydir yani bütün servetini yani onların şeyinden bağlıydı. Yani göbeğinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeylerine bağlıydı. Ailesi, kral, emirlik ailesine bağlıydı. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikası Sudan'daki altın değildi. Önemli bir hedefi kendi müttefiği mesela ordu biraz devletin önemli bir bağımsız organı yani ciddi bir ya devlet ordu üzerinden kurulması. Ordunun içinde bazı subayların şey değildir yani vatansever oldukları için dışa bağımlı olmak istemezler. Bu Birleşik Amerika Birleşik Amerika bu bu orduyu tehlike olarak gördü. Yani Sudan'a yönelik ya Sudan devletleşmesi gerekiyor ki altınını ve diğer arazilerini ve limanlarını Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kontrol edilsin diye bir hevesi var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Bu ordu bir engel. İkinci engel ise İslami hareketin bir Sudan toplumunda köklü bir şey var, bir etkisi var. Bunlar da Birleşik Arap Emirlikleri için bir tehdit. İkinci şey Birleşik Arap Emirlikleri'nin tehdit teşkil eden bu komünistler. Komünistler de Birleşik Arap Emirlikleri ile ara sıra şey yapmış, temas kurmaya çalışmış ama Birleşik Arap Emirlikleri tamam güvenmediklerini, onları da bizim şimdi biraz Komünist Partimiz yani eski ve Afrika'nın en önemli Komünist Partisi olması hasebiyle Birleşik Arap Emirlikleri gerici bir şey olarak görüyor. Devletler olarak görmesinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri şey çok fazla yanaşmıyor. Ama bazı elitler bu Nahyan ailesine yakın idi. Yani komünist. Dolayısıyla bu Sudan devleti devlet halinde bütün olarak kontrol altına almak Birleşik Arap Emirlikleri ciddi bir şeydir. Yani bir meşakkatli bir iş. Dolayısıyla bu savaşı RSF hızlı desteklerini güçlendirerek ülkeyi kontrol altına almaya çalıştı. Ve bu savaşın sebebi bundan dolayı patlak verdi. Zaten bilgilerden bir tanesi Hemedti Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir liman verecekti. Bunun yanında altın ve Faşaga arazilerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne devredilecekti. Birçok gizli anlaşmalar vardı. Dolayısıyla bu neyle yürürlüğe girecekti? Bu RSF'in iktidar olması. Bazı liberal siyasetçiler yani devrimci dedikleri bazı ekipler üzerinden iktidar olarak şey yapmaya çalıştılar. Ülkeyi kontrol yaptı. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin kesinlikle siyaseti değildir. Aklı da buna yetmez. Bedevi bir akıl. Sadece şu anki tutumu yorumlamak istiyorsak sadece kendileri şey görmek. Yani itibar savaşıdır. Yani biraz kendilerini Sudan bize direndi. Şimdi Türkiye'ye nasıl e, Türkiye ile ilişkileri Libya'da kaybettikten sonra her sahada kaybolmasından da Türkiye yanaşmalarının sebebi yani bu itibar kaybı olarak görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir kinleri vardır. Yani Türkiye'de neler yaptığını herkesin malumudur. Şimdi Türkiye'nin şimdi Birleşik Amerika'nın medyasına bakarsanız Türkiye'yi kötüleyen, Türkiye'yi şeytanlaştırmaya çalışan bir medya ağları var, güçleri var. Bundan dolayı Türkiye'yi yani Sudan'ı tehdit ettikleri gibi Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Yani Türkiye için bir güvenlik tehdit haline gelmişler bunlar. Yani ekonomik ilişkiler tesis edilebilir ama böyle bir zihniyete sahip bir devletle ittifak kurmak ya da güven vermek yani sırtını dayatmak kadar şey değildir yani bir
akıl dışı bir şeydir. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri öyle bir tehdit yani. İki de Sudan için hem Türkiye hem Sudan için bir tehdit. Şimdi Mısır'ın kusura bakmayın ama Mısır'ın ben şöyle bir şeyim var. Mısır'ın içinde şöyle bir sıkıntı var. Mısır'ın öncelikler çatışması teorisi üzerinden değerlendirmekte yarar var. Sudan'a yönelik politikasında. Rejim önceliği var hem de devletin önceliği var. Rejimin önceliği nedir? Birleşik Arap Emirlikleri önceliği olan siyasal İslam'la mücadele etme önceliğinden dolayı Mısır Sudan'a yönelik net bir şekilde tavır almıyor. Ama aynı zamanda Sudan'da bir kaotik bir durum oluşursa Mısır'ın ulusal güvenliği tehdit eder. Bundan dolayı Mısır'ın devlet aklı hareket eder ve Sudan ordusunu destekler. Ve bu öncelikler gidiyor. Bazen rejimin önceliğini öne alındığını görüyoruz. Bazen de devletin önceliği. Dolayısıyla Mısır'ın Sudan'la ilişkileri git gel yapıyor. Yani hem bazen destekliyor hem desteklemiyor. Hem politik olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanına yer alıyor. Suudi Arabistan'ın yanına almaya çalışır. Yani böyle bir ülkeden bahsediyor. Mısır'ın durumu bundan ibaret. Dolayısıyla Mısır'ın Sudan'a net bir şekilde yani bunu da unutmayalım yani bunu Mısır'ın hakkını yemeyelim. Halk olarak Sudanlılara yani 4 milyona yakın bir Sudanlı ev sahipliği yapıyor. Güzel bir şekilde ağırladığını evet yani yani imkanlar dahilinde ciddi bir yardımları olduğunu birçok Sudanlıya kapı açtığını bunu da söylemeden geçmeyeyim. Peki Birleşik Arap Emirlikleri söyledik, Mısır dedik. E, Rusya'nın ne var? Yani Rusya'nın Sudan'da ne istiyor? Sudan'da şimdi Rusya'nın Wagner üzerinden Sudan'da bir varlığı var. Yani varlığı söz konusu. Hem altını hem bu hızlı destek kuvvetinin eğitimini ciddi bir yardımlar yapıyordu. Savaş patlak verdiğinde Wagner'in bazı unsurları şeyin yanında savaştığını bilgiler aslında. Hızlı destekler kuvvetinin yanında savaştığını ve Hartum'da birçok Wagner unsurunu etkisiz hale getirildiğini bilgiler arasında. Şimdi niye? Şimdi 2019'dan sonra Rusya'nın iktidar boşluğunu yeni gelen ekibi ve iktidar olan sonraki Hızlı Destek Kuvveti'nin lideri ve Burhan Rusya ile ilişkilerini biraz ihmal etmişti. Rusya bu ihmaldan dolayı Sudan'ı şey yapmıştı. Yani devlet olarak ama Wagner sahadaydı. Wagner mesela Suriye, Mısır, Rusya'da pardon şey yapması, Wagner'in elimine edilmesi Sudan'ın lehine oldu ve Rusya'nın Sudan'a yönelik yeniden politika üretme hevesine kapıldı. Hemen hemen Sudan'daki ilişkileri hem ticari hem Dışişleri Bakan Yardımcısı Sudan'ı ziyaret ediyor. Sudan'daki Flamingo Kızıldeniz üssünü talebi gündeme getirdiler. Son dönemde de Sudan'a şey yapmış, bir silah desteğinde bulunmuş ve böylece Rusya'nın Sudan krizinde değişiklikler yaşandığını ve dolayısıyla böyle bir şey oldu. Böyle bir değişiklik yaşandı. Şimdi Rusya'nın Sudan'ın ordusunun yanında yer aldığını herkesin malumudur. Şimdi ABD'nin şöyle bir durumu var. ABD Sudan bölgedeki İsrail penceresinden bakan İsrail güvenliği tehdit eden bir Sudan vardı. Yani bu rejimden önce, yani rejim değişikliğinden önce. Dolayısıyla İsrail ne derse Sudan'a yönelik Amerika bunu uygular. Mesela İsrail ambargonun kaldırılmasında İsrail'in ciddi bir önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ayrıca Sudan'ın İsrail açısından bakarsak Sudan şey yapmaması lazım. Hem İran'a yakın olmaması gerektiğini hem de İsrail'in yakın olan bir rejim inşası şeyi var, projesi var. Bu kimle yapar? Birleşik Arap Emirlikleri ile yapar. Birleşik Arap Emirlikleri bu
lokal aparatları kullanarak Sudan'da ciddi bir kaotik bir durum yaratmaya çalışıyor. Bu savaş uzayacak. Dış aktörlerin rolü net bir şekilde belli. Sudan ordusu buna muktedir. Sadece dış ilişkilerini biraz şey yapması lazım. Yani sadece eski hataları yapmayarak bu Körfez ülkeleriyle yani krallıklarıyla ilişkilerini ciddi gözden geçirmesi lazım. Sadık müttefiklerle tesis kurması, ilişkileri tesis etmesi lazım. Türkiye önemli bir partner. Türkiye yanında alırsa Körfez ülkelerinin şeyi var. Yani mesela en değişik şeylerden bir tanesi, son olarak şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde Mısır Türkiye arasında bir savunma sanayi üzerinde bir anlaşma imzalandı. Aslında bu anlaşma Sudan'la imzalanacaktı. Mısır'ın şöyle de bir engel bizim için. Devlet olarak dış ülkelere açılmamız Mısır ciddi bir engel. Dolayısıyla Mısır evet yani Sudan'ın hem ekonomi itibariyle Mısır'a muhtaç, Mısır da Sudan'a muhtaç. Dolayısıyla Mısır-Sudan ilişkileri gözden geçirirsek hem Türkiye ile ilişkilerimizi de geliştireceğiz. Hem Avrupa ile hem Batı ile hem Doğu ile ilişkilerimizi dengeleyeceğiz. Dolayısıyla Mısır için tehdit oluşturmamız gerekiyor. Aynı zamanda Mısır bizim için tehdit oluşturmaması ve Türkiye yanımıza alarak belki dünyaya açılan bir Sudan'dan bahsedeceğiz. Teşekkür ettim. Ağzınıza sağlık İbrahim Hocam. Çok teşekkür ederiz. Ee, Yani küresel sistemin aktörleri vekalet savaşları üzerinden pozisyon elde etmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bu arada Wagner'in yani Rusya'nın da aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir taşeronluğunu yaptığını da öğrenmiş olduk sizin vasıtanızda. Maalesef böyle girift bir ilişki sistemi var, düzeni var. Türkiye tabii orada Türkiye orada etkinliğini arttırdıkça, merkezi hükümet gücünü arttırdıkça ben Sudan'ın özlenen barış ve esenlik günlerine erişeceğini, ulaşacağını düşünüyorum. Ben hemen Mayada Hocam'a dönmek istiyorum. Mayada Hocam, iki soruyu bir arada inşallah cevaplamış olalım. Türkiye'nin insani yardım diplomasisi Sudan'da nasıl çalışıyor? Bir de Türkiye-Sudan ticaret hacmi çatışmalardan nasıl etkilendi? Buyurun. Hangisiyle başlayalım? Birinci, ilk söylediğimde. İnsani yardım. İnsani yardım. Teşekkür ederim. Özellikle savaş başlamadan önce bile zaten geleneksel olarak Sudan, Türkiye'nin insani yardım konusunda ve Afrika'ya yönelik insani yardım konusunda Sudan, Somali'den sonra en çok yardım alan ülkeydi. Aynı şekilde de Türkiye'nin yurt dışında yapmış olduğu ilk hastanelerden bir tanesi de Niyarla'daki Türkiye-Sudan Hastanesi. O bakımdan da sağ olsun Türkiye ve Türkiye milleti Sudan ve Sudanların yanında her kutu günümüzde yanımızda olduğunu görebiliyoruz. Aynı şeyi de istisnasız bir şekilde şu an mevcut savaşta sürdürdüğünü görebiliyoruz. Özellikle mesela savaş Nisan 2023'te başladığını ve özellikle 2023-2024 süreç içerisinde AFAD'ın koordinalarında 2 tane gemi ve 3. gemi İHA'nın koordinaları içerisinde Sudan'da şu ana kadar 3 tane gemi göndererek söz konusu 3 tane gemisi aşağı yukarı 8.000 ton insani yardım malzemesini Sudan'a ulaştırdığını, aynı şekilde de bu 8.000 tonda sağlık, hijyen malzemeleri, kıyafet, gıda, temel gıdaları gibi vesaireyle Sudanlılara hem savaştan yerinden edilmiş insanların toplandığı merkezlerde ulaştırıldı. Aynı şekilde de diğer eyaletlerde zor durumda olan insanlar, hatta komşu ülkemiz olan Çad'da savaştan kaçan insanlara bile orada Türkiye İnsan Yardım Kuruluşları ulaştırdığını görebiliyoruz. Aynı şekilde de ister Ramazan ayında ister bayramlarda Türkiye'nin insani yardım kuruluşları Sudanlılara kurban olsun, sıcak yemek, içecekleri olsun, hatta günlük buğday unu bile ulaştırılması, çocuk kıyafeti gibi vesaire vesaireyle Türkiye sağ olsun Sudanlılara yanında durduğunu, aynı şekilde de özellikle savaş başladığında hemen
utanç verici bir şekilde büyük devletlerin ve diğer ülkelerin Sudan'dan kaçarken Türkiye sağ olsun Türkiye ile Suudi Arabistan ve Mısır ve Rusya Sudan'da büyükelçiliklerini kapatmayan tek ülkeler olarak Türkiye hemen şu an Sudan'ın geçici başkentlik yapan Port Sudan'dan büyükelçiliğini kapatmadan oradan hem Sudan'la temaslarını sürdürdüğünü hem de Sudan'daki insani faaliyetlerini devam ettirdiğini görebiliriz. Dolayısıyla Türkiye doğal olarak hiç kesmeden daha da fazlasını yaparak insani yardımlarını Sudan'a ulaştırdığını da görebiliyoruz. Aynı şekilde de Sudanlılara biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi savaştan dolayı Sudanlılar 3 yıl okula gitmezken Türkiye sağ olsun Sudanlılara hem yatay geçiş olarak Türkiye üniversitelerde geçmelerini Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararıyla bunu sağladı. Aynı şekilde de Sudan diplomasiyle YÖS sınavı olmadan da Türkiye'nin farklı devlet üniversitelerde Sudanlı öğrenciler kaydolup gelebiliyorlar. Aynı şekilde de Türkiye bursları kapsamında da Sudan'a dışlamadan burs vermeye de devam ettiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla sağ olsun Türkiye Sudan yönelik insani yardım faaliyetlerini devam ettirdiğini de görebiliyoruz. Ben de buradan da ülkem adına, milletim adına da hem Türkiye hem de Türkiye milletine teşekkür ederim. İkinci soruya gelecek olursak Türkiye-Sudan ilişkilerin özellikle ekonomik ilişkiler mevcut savaştan nasıl etkilediğini bakacak olursak savaş Nisan 2023'te başladığı tarihe kadar ekonomik olarak Türkiye-Sudan ilişkileri ekonomik olarak hızlı bir şekilde ilerleyen bir süreçti. Hatta Sahra Altı Afrika dediğimiz yani 48 Afrika ülkesinin yer almış olduğu ülkeler arasında Türkiye-Sudan ticaret hacmi en hızlı büyüyen ticaret hacmi olarak da özellikle mesela savaştan bir yıl önce yani 2022 yılındaki Türkiye-Sudan ilişkileri ekonomik boyutuna baktığımızda bir önceki yıl olan 2021 yılına göre zirveye ulaşarak 2 katını çıkararak da yani 2011 yılındaki olan ticaret hacmi 395'ten hemen bir yıl olan 2022 yılında yani savaştan bir yıl önce 2 kat yükselerek de ne kadar ulaştı? 696 milyon dolara ulaşmasıyla beraber bu da demek ki iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hızlı bir şekilde ilerliyordu ama maalesef savaş başlamasıyla beraber yani 2023 ve 2024 rakamlara baktığımızda düşüş söz konusu olduğunu da görebiliyoruz. O da hemen hemen savaşın başladığı 2023 yılındaki ticaret hacmine baktığımızda dediğim gibi 696 milyon dolardan maalesef 2023 yılında 517 milyon dolara düştüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla düşüş var mı? Evet var. Ama bu düşüşe rağmen ticaret hacmi savaştan önceki 2021 yılına göre de iyi seviyesi olduğunu ve hatta yüksek olduğunu gördüğümüzde aslında savaş durumundaki sonraki ilişkiler ekonomik olarak düşüş olsa da ama çok da kötü değil, toparlanacak bir rakam olup dediğim gibi savaştan sonra durumunda bile 2021'deki rakamlara göre yüksek olduğunu da görebiliyoruz. Bu devletler seviyesinde ama Türk işletmeciler seviyesinde baktığımızda maalesef Sudanlılarda olduğu gibi de hemen hemen savaş başladığı tarihe kadar hemen hemen Sudan'da 200'den fazla Türk işletmeci ve firmalar faaliyet gösteriyorlardı. Hatta yolunuz mesela Sudan'a düşerse o dönemde hemen hemen Hartum Havalimanı'ndan çıktığınızda Sudan'da en işlek caddelerden olan Havalimanı Caddesi'ne baktığımızda hemen hemen orada perdecilik, şirketler gibi vesaire Türklere ait olan işletmecilerle karşınızda orada Ay Yıldız'ı çok göreceksiniz. Ya da 60. cadde dediğimiz caddede hemen hemen orada bir sürü Türk firmalara ve Türk işletmecilere ait işletmeler ve şirketler olurken bunlar tüm Sudanlarda olduğu gibi de milisler Nisan 2023'te savaşa başlattığında onlar da can haliyle canlarını kurtarmak için de maalesef şirketlerini, atölyelerini, iş yerlerini kaybederek de Sudan'dan çıkarak da haliyle sermayelerini ve iş yerlerini kaybeden çok Türk tanıdığım çok Türk aile ve arkadaşlar da var. Onlar da inşallah
Artık şu an Hartum kurtuldu ve savaş bitmek üzere. Dolayısıyla tekrardan inşallah toparlar diyerek de işletmeciler bakımından kayıp var mı? Evet var. Ama ülkeler nezdinde baktığımızda düşüşle durum çok kötü değil. Aynı şekilde de hemen hemen Sudan'da şehirler arası otobüs firmaları çoğu da Türk firmalara ait olup bunlar da savaştan dolayı Sudan'daki şehirler arası hareketlerdeki hareketlilik olumsuz etkilenmesiyle beraber haliyle Türk firmalar da burada olumsuz etkilendiğini de görebiliyoruz. Aynı şekilde de Türkiye ilk defa Türkiye tarihinde bir Türk toprakları dışında toprakları kiralayıp tarım için anlaştığı ülke Sudan'dı. Hatta bir dönem Türkiye'deki muhalefet gazetelerde de gündeme getirmişler. O da Sudan söz konusuydu. O da Sudan'da savaşla beraber anlaşmalar askıya alınmıştı. Hatta darbeyle askıya alınmıştı ama darbeden sonraki Sudan'da mevcut geçiş hükümeti de Sudan'la darbeden önce ve savaştan önceki mevcut anlaşmaların hepsini tekrardan devam edeceğini duyurmasıyla beraber sadece biraz vakit gerekiyor. Dolayısıyla bunlar hepsi kaldığımız yerden devam edeceği göstergeler söz konusu olduğunu da görebiliyoruz. Aynı şekilde de olumsuz yönlerden bir tanesi de bugün Sudan 18 eyaletten oluşan ve milislerin, Hezli destek milislerinin yürütmüş olduğu savaş maalesef bir dönem aşağı yukarı Sudan'ın 13 eyaletinde sığırmasıyla beraber haliyle söz konusu eyaletlerde Sudan'a ait tarım alanları, endüstri alanları, işletmeciler, şirketler ve yatırım alanları olumsuz etkilenmesiyle beraber haliyle Türkiye'ye hem Türkiye'ye ait yatırımlar hem de o döneme kadar Türkiye-Sudan işbirliği konusunda yapılan yatırımları da olumsuz etkilemesiyle beraber özellikle mesela söz konusu Hezli destek milisleri El Cezire eyaletine girmesiyle beraber El Cezire eyaletinde Marincan bölgesinde özellikle Cezire eyaleti söz konusu olduğunda Cezire eyaletinde mevcut Cezire tarım bölgesi Hollanda olarak bildiğimiz ülkenin büyüklüğünde bir tarım arazileri olup maalesef milisler girdikten sonra büyük yıkımlara bırakması aynı şekilde de Marincan'daki Türkiye-Sudan işbirliği konusunda yapılan tekstil firmalarının milisler tarafından bir askeri karargah olarak kullanılması, oradaki aletlere çalınması, kundaklanması gibi vesaire vesaireyle bunlar da haliyle Türkiye-Sudan ilişkileri ekonomik olarak olumsuz etkilendiğini de görebiliyoruz. Ama bunlar toparlanmayacak şeyler değil. Özellikle savaş devam ettiği halde bile Türkiye'de yapılan yatırım kongreleri ve konferansları gibi vesairelerde Sudan'ın davet edilmesi, katılması ile bu da demek ki aslında Türkiye-Sudan ilişkiler özellikle ekonomik yoluyla kısa bir sürede toparlanacak durumda olması aynı şekilde de özellikle Sudan'da büyük fırsatlar var. Ve hatta Sudan'da yatırım teşvik kanunları bunu da yardım edecek şeklinde biz de şu an bu panel üzerinde de artık savaş bitmek üzere inşallah ve dolayısıyla Türk yatırımcılara ve Türk firmalara kapsamlı bir şekilde Sudan'da yeniden müdahil olması konusunda vakti geldiğini davet ederek de Sudan'da Türk yatırımları tekrardan bekliyoruz. Hemen hemen her alanda iş fırsatlar var. Ekonomide, altyapıda, havalanı, hastaneler, okullar, yani hangi alanda iş yapmak isteyenler varsa Sudan bu konuda çok müsait. Özellikle bu kadar Ekim'den sonra her alanda işbirliği açık olan fırsatlar olmasından dolayı da savaş durumuyla beraber olumsuz etkilense de ama çok daha kötü, durum kötü değil. İnşallah tekrar kısa sürede ayakta kalkacağız inşallah. Dolayısıyla hep beraber işbirliği doğrusunda tekrar ayakta kalmamız konusunda Türkiye ve Türkiye yatırımcıları ve Türkiye tecrübesine ihtiyacımız olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Çok teşekkürler. Tabii bu iç savaş süresince yaklaşık olarak 2 yılı doldurmuş olan iç savaş süresince kimi kaynaklara göre 30 bin civarında insanın öldüğü, kimi kaynaklara göre ise 150-160 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı, 1-1,5 milyon civarında insanın ise başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Doktor İbrahim Nasır Bey'e sormak istiyorum. Sudan'daki insani durum ne kadar vahim? Gerçi
VTR'de izlediğimiz manzaralar bize bir ipucu veriyor ama bir de sizden bu konuyla ilgili olarak bazı sahaya ait bilgileri duymak ve seyircilerimize de aktarmanızı istirham ediyorum. Buyurun İbrahim Bey. Evet, şimdi insani durum gerçekten vahim bir tablo var maalesef. Birçok e, insan hayatını kaybettiğini, bu birçok insan 13 milyona yakın insan evinden olduğunu, bir buçuk milyon insan başka bir ülkeye göç etmek zorunda kaldığını bir durumdan bahsediyoruz. Zaten bu ekonomik olarak gidişat pek iyi değildi. Siyasi değişimin yani yaşanmasıyla birlikte Sudan ekonomik olarak ciddi sıkıntılarla boğuşuyordu. Bu savaşın ana sebebi zaten bu ekonomik sıkıntıların meydana gelmesi ve halkın bu renkli devrimler üzerinden Sudan'ı şekillendirmek isteyen dış aktörlerin halkı kışkırtarak yani tahrik ederek iktidar değişikliğini ve iktidar boşluğundan dolayı ciddi bir sıkıntılar yaşandı. Bu iktidar boşluğu şeyi yaradı. RSF ya da Hızlı Destek Kuvveti'nin ülkeyi etmek için fırsat doğmuştu. Ülkeyi her taraftan kontrol etmişti. Yani ekonomisiyle, siyasi atmosferi, her şeyini kontrol altına almış durumdaydı. Savaş evet ciddi bir yıkım neden oldu. Bazı bilgilere göre 300 milyara yakın bir kayıp var maalesef. Yani ekonomik kaybımız var. Yeraltı e, yeraltı altyapı ciddi zarar gördüğünü, birçok köprü yani yolu, devlet binaları yıkıldığını, birçok önemli bir yani su tesisleri, elektrik tesisleri, hem de e, petrol refineri var. Sudan'ın en önemli refinerlerinden bir tanesi. Bu refinerin zararı 10 milyara yakın olduğunu, yani değerini 10 milyara yakın olduğunu bilgiler arasında. Ciddi bir ekonomik kayıp var. Bu Sudan'ın yeniden yapılması, yolların yeniden yapılması ya da altyapı yeniden yapılması ciddi bir zaman alacağını ve efor alacağını bekleniyor. İnsani durum ise birçok insan maalesef sağlık sistemi %70'i çökmüş durumda. Son dönemde devlet bazı çabaları var. Yani %70'i hemen hemen olmuş durumda. Bazı morg odaları var. Yani ya da morgları hem ölülerin cesedini defnetmeden önce maalesef çok kötü bir tablo halinde. Yani dünya medyasına yansıdığını, yaralıların ciddi bir yani tedavi görmeden hayatını ilaç bulamadan yani bir yaralı vatandaşlardan yaralının yarası bir tedavi müdahale olmadan önce yani fenalaşarak öldüğünü çok insan var. Yaklaşık birçok aile şu an zor durumda. E, Hartum'un geri alınmasıyla birlikte biraz insanlar evlerine geri dönmesi. Bu geri dönüş ise biraz zaman gerektiriyor. Devletin yeniden hizmet vermesi ya da yeniden bu evleri temizlenmesi, savaşın kalıntılarından temizlenmesi ciddi zaman alacağını, birçok insan yani şu an evsiz kaldığını, ama en değişik tablo şöyle: bu kadar insan göç etti ama bir kamplar görmedik ya Sudan'ın hiçbir şehrinde bir kamp yok yani. Mesela bu kampların sadece Çat'ta var. Yani Sudan'ın batıdan komşu ülkesinde Çat hükümeti orada bir şey var ama Sudan'ın hiçbir şehrinde bir şey yok yani bir kamp kurulmadı. Bu şöyle şunu gösteriyor: Sudan toplumu dayanışma
önemli bir özelliği olduğunu bir gösteren bir emaret. Mesela hiçbir yerde birçok insan şeyde kalmış. Evler, okullarda, bazı devlet kuruluşlarında, sahalarda kalmış ama çadır yok. Bütün Sudanlılar birbirlerine yardım ettiğini, bu gerçekten övünerek söylüyorum. Bunu başka bir ülkede yaşandığında ciddi bir tablo görürdük. Hatta şöyle bir şey vardı. Bu savaş meydana gelmeden önce birçok bu siyasetçi, özellikle seküler siyasetçiler şunu derdi: burada kamplar açılacak, insanların bu bizim bir ova var. Butana Ovası var. Bu ova diyor ki hepsi çadırlarla dolacak. Savaş patlak vermeden önce. Bunlar, insanlar hepsinin evlerinden göç edecekler. Bu ovalar hepsini çadırlarla dolacak beklentileri vardı. Ama bu tablo yok, olmadı çok şükür. İnsanlar mesela Hartum'dan kaçanlar şeye gitmiş, e, Medeni'ye ya da El Cezire eyaletine. El Cezire eyaletine savaş geldiğinde Sinnar'dan Kasala'ya ya da Gadarif'e. Yani insanlar oradaki tanıdıkları aileleri biraz şey yapmış. Ama bunu aileler üzerinden ciddi bir, yani e, hani bu aileleri karşılayan, yani bu şehirler küçük şehirler, imkanları da zayıf, kıt imkanlar. Yani Sudan'ın idari yapısı da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kanaatindeyim. Bazı şehirler mesela altyapısı 1 milyona kapsayabilecek durumda. Yani taşıyabilecek durumda ama 3 milyon var şu an. Bu 3 milyon mesela Sudan'ın o şehri ciddi bir maliyet haline geldi ve sağlık sorunları mesela e, Beyaz Nil eyaleti var. Beyaz Nil eyaletinde bir kolera hastalığı yaygınlaşmıştı, su bulamamalarından dolayı. Birçok 600 insan hayatını kaybetti. Bu temiz su sıkıntısı da yaşandı. Bu şehirlerin maalesef yani birçok göç edenlerle dolmuş durumda. Bunların geri bir an önce Hartum'u ya da şehirlerini dönmeleri için ciddi çabalar sarf edilmesi gerektiğini, acilen de Sudan'a yardım gitmesi gerektiğini kanaatindeyim. Bugün mesela uluslararası göç, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir uluslararası göç enstitüsü var. Yani bir birimi var. Komisyonu var. Göç komisyonu. Bugün Hartum valisiyle ilk defa uluslararası bir kuruluş mensupları Hartum'un vilayet sarayında bir şey yapmışlar. Bir göç tanzimi için bir görüşmelerde bulundu. Bu ciddi güzel adımlar. Ama yani bu yaşanan diğer acıları anlatmak biraz zor. Ee, Yani gerçekten biz Sudanlılar olarak hiç kimseye, aramızda hiçbir terörist, dünyada hiçbir teröristi ihraç etmedik. Hiçbir millete zararımız olmadı. Tam tersi Sudan Afrika Üniversitesi gibi, Hartum Üniversitesi gibi Afrika'nın birçok ülkesinde Müslüman çocuk Sudan'da eğitim almış ve ülkesine dönmüş. Ve Sudan bir şey merkeziydi, yani Sudan'da bütün Afrikalıların bir kapısıydı. Bazı Arapça öğrenmek için Türkiye'den birçok insan oraya gidiyordu. Yani hiç kimse yabancıya garipseyen bir ülke değiliz. Yani millet değiliz. Herkese kapımız açık. Zaten şu eleştirilerden bir tanesi, birçok yabancı Etiyopya'dan, Çad'dan, Güney Sudan'dan biz ev sahipliği yapmamızdan dolayı bunlar hızlı destek kuvvetinde yanına yer alarak ülkenin harabe dönmesine sebep olmuşlar. Bunu eleştirilerden bir tanesi. Yani bunların ne toplumumuza kazandırdık, tam tersi bize karşı şey olmuş durumda. Hızlı destek kuvvetinin bir aparatı halinde, medya aparatı. Birçok insanın mesela bu yabancılar tarafından şey yapıldığını, bir tasfiye edildiğini, özellikle Güney Sudanlılar Sudan'da ciddi bir suç işlediklerini, özellikle Gezire eyaletinde tecavüz şeyleri, hepsini hemen hemen bu Güney Sudanlılar ve Çadlılar tarafından yapıldığını
bilgiler arasında RSF'in birçok şeyi. Ama bu savaşın da başka görünmeyen yönü de bu hızlı destek kuvvetinin mensupları uyuşturucu kullanarak bu savaşı idame ettirdiklerini biliyoruz. Mesela bu Suriye'de bulunan Kaptagon uyuşturucusu üzerinden fabrikaları varmış. Bazı son dönemde ordunun kontrol altına aldığı bazı fabrikasyon imalathaneleri ele geçirildi. Bunların imalathanelerinin hem Afrika'nın diğer ülkelerine hem Sudan'ın iş pazarına sattıklarını ya da hatta Körfez'e doğru bir uyuşturucu ağını oluşturmuşlardı. Dolayısıyla bu Sudan üzerinde ciddi bir insani dram yarattı. Bunun yanında da ülkenin hem ulusal entegrasyonuna ciddi bir zarar verdi. Ayrıca halkın hem şey olarak böldü maalesef bu savaş. Hem Doğu Batı, Batı Doğulların ya da Batılıların bazı etniklerin diğer etniklere karşı savaşın tarafı olmaları, yani bu ciddi bir yara toplumsal dokumuzu yeniden inşasında ciddi bir şey olacak, ciddi bir sıkıntı olacak bir tablo var maalesef. Bunu gözden geçirmek bizim siyasi elitlerimiz, entelektüellerimiz bu süreci güzel bir şekilde yöneterek Sudan'ın bu dilemadan ya da bu çıkmazdan çıkartmak bu elitlerin hem siyasetçilerimizin bir borcudur. Dolayısıyla insani dram anlatılmayacak durumda. Bu gördüğünüz tablolar bu yaralıların ya da ölülerin morg şeylerinde kalarak defnedilmeyen, elektrik olmaması, şey olmaması bunların bu hale geldi maalesef. Ama Sudan'ın halkı da bu dramı unutmak biraz kolay olmayacak. Hem bir jenerasyon alacak maalesef. Evet, çok teşekkürler. Mayada hocamın da insani durumla ilgili bazı ilaveleri olacakmış. Buyurun efendim, söz sizde. Mikrofonunuz kapalı efendim. Teşekkür ederim uyarı için. İbrahim Bey, ağzınıza sağlık. Özellikle Sudan'da insan dramı çok, yani orada gidip de göremezsiniz, aklın tahayyül edebileceği şeyin ötesinde olan bir mesele. Çünkü oradaki milisler artık nizami bir ordu değil de ya da milis değil de şehir eşkıyaları gibi davranarak da hem de bunu marifetmiş gibi kendi cep telefonlarıyla videolarla belgelendirerek sosyal medyada yayınladıklarıyla çoğu olaylara biz şahit oluyoruz. Özellikle bugün Hartum'a gittiğinizde ve milislerin girdiği her eyalete gittiğinizde terk edilmiş arabalar yağmalanmış ve kondaklanmış evler, bankalar, hastaneler gibi vesaire manzaradan başka bir şey göremiyorsunuz. Yani Hartum gibi bugün mesela hangi ülkenin başkenti bugün savaş alanı olur? Bugün Hartum %90'ı tamamen yok edildiğini, arabalar çalındığını, evler çalındığını, hastaneler, bankalar vesaire vesaire. Sadece bankalar, hastaneler değil, Sudan'ın ulusal müzesi bile orada 6000 yıldan önce olan müze eserleri ve tarihimiz ve geçmişimiz maalesef milislerden çalarak da bir sürü uluslararası online satış sitelerde satışa çıkardılar. Dolayısıyla bunlar telafi edilmeyecek şekiller. İbrahim hocamızın ya da İbrahim Bey dediği gibi Sudan'da mesela dünyanın en çok yerinden insanlar şahit oluyoruz ama ona rağmen kamplara göremiyoruz ya da Suriye'de olduğu gibi, Gazze'de olduğu gibi, Ukrayna'da olduğu gibi kamplara göremiyoruz. Aynı şekilde de tıpkı Suriye'de olduğu gibi, Gazze'de olduğu gibi, Ukrayna'da olduğu gibi
Birleşmiş Milletler'e de Avrupa ülkelerine ait insani kuruluşlara göremiyoruz ve oradaki insanlara yardım eden kuruluşlar söz konusu olmadığını da görebiliyoruz. Bunun temel nedeni de Sudanlılar çok şükür hem Sudanlı hem de Türkiye gibi, Katar gibi, Küveyt gibi, Suudi Arabistan gibi dostu ülkelerin yardımlarıyla Sudanlılar ve özellikle Sudanlı yerli insani kuruluşlar hemen hemen savaşın altında olan şehirlerde bile mümkün mertebede ve elinden gelince oradaki insanlara yardım ulaştırma konusunda yani dünyada örnek olabilecek tecrübeler bize sergilediklerini. Bu da bize gösteriyor ki Sudan devleti çok şükür büyük devlet ayakta tekrardan kalkacak ve milislerin üstesinde geleceğini de görebiliyoruz. Aynı şekilde de sistematik bir şekilde milisler girdikleri her eyalette her şeyi yok etmesiyle beraber aslında bu savaşın Sudan devletiyle değil Sudan halkıyla ve Sudanlı sivillere yönelik bir savaş olmasından dolayı da burada insani büyük kat ve kat daha büyük olduğunu da görebiliyoruz. Size de katılıyorum Necati Hocam. Sudan'da savaşından dolayı hayatını kaybeden insanların sayısı gerçek değil. Kime göre 20 bin insan diyor, kimi de göre 150 bin insan diyor. Ama gerçek rakamlara baktığımızda bundan kat ve kat daha büyük bir kayıplar söz konusu olduğunu da görebiliyoruz. Neden? Milisler özellikle gözünü kırpmadan sivil yerleri ve askeri yerleri gözetmeksizin her yere hedef alması ile beraber yani sizler de bu panelin başında bize izlettiğiniz o morg videolara baktığınızda morgsa cesetleri bile milislerin gazabından kurtulmadığını görebiliyoruz. Özellikle bir morga bir hava füzesiyle hedef almanız bu bir savaş suçu. Hadi füzeyle hedef aldınız. Oradaki elektrik aletler ve cihazlar ve elektrik kabloları bile milisler çalarak sonra satmak için ya da geldikleri şehir ve bölgelere götürmek adına da çalınmasıyla beraber bunlar hem savaş suçu hem de 21. yüzyılda yaşadığımız utanç verici bir şey olmasıyla beraber Sudan'da savaştan dolayı bu insani dramayı maalesef siyasi olarak kayıplarımız, ekonomik olarak kayıplarımızın ötesinde olan bir şey olup mesele insani olunca da kolay telafi edilmeyecek izlere bırakan bir süreç olmasından dolayı da yani Allah Sudanlılara yardımcı olsun diyerek de lafı çok fazla uzatmayacağım. Evet, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yaklaşık 2 saat oldu. Şurada ufak bir dipnot ifade etmek isterim. Yani Sudan halkı ehli sünnet bir halktır ve çok dindar bir halk olmasına rağmen Sudan'da bu demin sizin ifade etmiş olduğunuz kadınlara, çocuklara tecavüz edilmesi, savaş hukukuna uymayan bu tür uygulamaların yerine getirilmiş olması yani çok ilginç. Hakikaten bu savaş acaba Sudanlılar tarafından mı yürütülüyor yoksa başka güçler tarafından mı yürütülüyor sorusunu insanın aklına getiriyor. Tabii ki bu savaş ahlakı bize ait değil. Dolayısıyla burada başka aktörler var. Bu aktörler tarafından bu savaş yürütülüyor. Savaşın da e, İslam ahlakında olmayan kirli bir savaş ahlakı olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii süre çok uzadı. Ben hemen izleyici arkadaşlardan suali olan var mı? Ona göre sualleri iletip sonra programı kapatacağım inşallah. Suali olan var mı arkadaşlar? Necat Bey, sohbet kısmında birkaç soru var. WhatsApp'tan da gönderdim sizlere. Sohbet kısmında ben göremiyorum. Neden göremiyorum? Onların birkaç tanesi zaten Ahmet Kavas Hoca'ya yöneltildi. Bir soru vardı. O yönetildi. Sohbet kısmına bakıyorum. Orada eğer soruyu soran arkadaşlar buradaysa hala bizzat kendilerine mikrofonlarını açarak soruyu kendilerine sorultabiliriz. Soruyu soran kim? Soruyu soran arkadaşlar el kaldırsınlar lütfen. Kemal Mete Kemal sorusu Bey buyurun. olacak. Buyurun. Buyurun. Hepinize iyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Rabbim bu toplantıyı hayırlara vesile kılsın inşallah. İnşallah. Ee, Amin.
Öncelikle e, gerek Mayada Hanım'ın gerek İbrahim Hoca'nın Türkçelerine hayran kaldığımı belirtmek isterim. Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Kelime hazineleri çok geniş. Yani bizim vatandaşlarım arasında bile bu kadar geniş kelime hazinesine sahip insanlar azdır. O bakımdan tebrik ediyorum ikisini de. Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Çok güzel ifade ediyorlar. Yani soracak soru bulamadım bile. Konuları da çok güzel özetlediler ve anlattılar. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Benim gördüğüm kadarıyla emperyalist ülkeler sahipsiz ve savunmasız gördükleri ülkelere aç kurtlar gibi saldırıyorlar. Nerede bir savunmasız bir ülke varsa orayı kontrol altına almak istiyorlar. Bu da İslam ülkelerin birliğinin ne kadar önemli olduğunu, bir İslami savunma birliğinin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Ee, Benim sorum da soru olarak da şöyle bir sorayım. Şimdi gördüğümüz kadarıyla ekonomik sıkıntıları bahane ederek Sudan'da geniş bir e, iç savaş çıktı ve bölündü. Halk mağdur hale geldi. Şimdi burada da Türkiye'de de kutuplaşmaları kışkırtmaya çalışıyorlar. Bizlere bu örnekten hareketle ne gibi tavsiyeleri olur Sudanlı kardeşlerimizin? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Biz teşekkür ederiz sorunuzdan ötürü. Evet, buna cevabımız ne olur acaba? Hayat Burada hocam Hocam. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Aslında böyle bir itirazla başlamak istiyorum. Yani her ülkeye de Sudan adına güçsüz ve savunmasız buldukları için savaşa başladıklarından değil, tam tersi Sudan gibi önemli bir doğal kaynaklar bakımından ve ekonomik bakımından ve stratejik önemi bakımından güçlü bir devlet ya da tehlikeli bir olduğu gördüklerinden dolayı Sudan bir türlü istikrara kavuşamıyor. Özellikle mevcut savaş başlamadan önce Sudan'da Afrika'nın en uzun iç savaşı olan Güney Sudan'daki savaş söz konusuydu. O da 1980'li yıllardan 2011 yılına kadar Güney Sudan ayrılmasıyla beraber sonuçlandırılan bir sonuç olup özellikle neden bugün Sudan önemli olarak da baktığımızda Sudan kendisi dünyanın en büyük Arap zamgi üreticisi ve tek başına dünyanın %82'sinden karşılanan bir ülke. Arap zamki neden önemli? Bugün Coca-Cola olarak, Pepsi-Cola olarak herkesin vazgeçilmez içecek olan, hatta kozmetikte ve ilaçlarda her ilaç ürününde kullanılan Arap zamkinin ana kaynağı kim? Ve dünyanın en büyük üreticisi Sudan söz konusu olduğunu da görebiliyoruz. Aynı şekilde de Sudan'daki tarım bölgeleri ve arazileri tüm Arap ülkelerdeki tarım alanının toplamı olarak da Afrika'nın ve Orta Doğu'nun en büyük tarım alanlara sahip bir ülke. Hatta hayvancılık bile Sudan'daki hayvancılık hacmi hemen hemen tüm Arap ülkelerin toplamındaki hayvancılık hacmine sahip. Hatta özellikle mesela Ahmet Kavas Hoca'ya sorduğunuz Sudan'daki mevcut savaşı bölgeye nasıl etkilediğine baktığınızda ben bir Sudan olarak size kaç tane örnek vermek isterim. Mesela Sudan'da savaş başladıktan sonra komşu Etiyopya'da ve komşumuz Güney Sudan'da ve komşumuz Çad'da fiyatlar %300'den fazla zamlandı. Neden? Çünkü bu ülkeler denize açık olmayan ülkeler olmasından dolayı hem Sudan'a bir ithalat ihracat ülke olarak kullanıyorlar. Aynı şekilde de Sudan tarım ülkesi olmasından dolayı mesela Sudan ile Etiyopya arasında aramızda sadece bir köprü var ve bu köprüde insanlar iki ülke tarafında yürüyerek gidip geliyorlar ve dolayısıyla Etiyopya'daki özellikle Sudan sınırdaki bölgelerdeki insanların günlük temel ihtiyaçları Sudan'da gelmesiyle beraber özellikle dare ve onların temel gıda ürünü olan darenin Sudan'dan gelmesi gibi vesaireyle Sudan'ın ihtiyaçları var. Hele Güney Sudan'ın zaten petrolün ithalatı ve ihracatı Sudan üzerinden olması. Halkın günlük temel gıda ihtiyaçları da Sudan'dan gelmesinden dolayı Sudan'da savaşmasıyla beraber Güney Sudan sıkıntıya girdiğini görebiliriz. Sadece komşu ülkeler değil, Mısır gibi bir ülkede, Ürdün gibi bir ülkede, Suudi Arabistan gibi bir ülkede, Birleşik Arap gibi bir ülkelerde
et fiyatları haliyle çok zamlandı. Neden? Çünkü bu ülkelerin günlük et ihtiyaçları ve kırmızı etin ihtiyaçları Sudan'dan gelmesiyle beraber sadece et değil, Birleşik Arap Emirlikleri bir ülkede soğan fiyatları bile zamlandığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Sudan güçsüz savunması kelimesine itiraz olarak bunlara cevaplamış oluyorum. Ondan sonra sorumuz olan Sudan'la ilgili ne yapabilir şeklinde. Öncelikle Sudan'daki mevcut savaşın doğru tanımlaması ve doğru bilinmesi ve ona göre de doğru müdahil olması söz konusu. Aynı şekilde de Türkiye bizim için örnek bir ülke ve büyük bir ülke olmasından dolayı her alanda siyasi olarak, savunmada, askeri olarak, insani yardım, ekonomik olarak da Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız olduğundan özellikle Sudan, tekrar söylüyorum, Sudan fakir değil. Ya bazı bölgelerde mesela buğday yılda 2 kez üretiliyor ya da buğday dikiliyor. Hele de bazı bölgeler mesela El Gadari diye bir eyaleti var. Oradaki insanlar tarımı sulama olmadan Allah'ın bize verdiği yağmurla insanlar tarım yapıyorlar ve Gadarif Afrika'nın en büyük susam üreten eyalet olarak da bizim de Smith'te vazgeçilmez susamın büyük kısmı nereden geliyor? Sudan'dan geliyor. O bakımdan da Sudan'da imkanımız var ama sadece Türkiye'nin yatırım tecrübesini ve Türkiye'den iş adamları ve Türkiye'den tecrübesine ihtiyacımız var. O bakımdan da şu an mesela 26 Mart'tan savaşın %90'ı bittiğini bahsediyoruz. Çünkü Hartum milislerden geri almasıyla beraber haliyle savaş hemen hemen Hartum dahil aşağı yukarı 13 eyaletten 4 eyalete düşmesiyle beraber haliyle savaşın bir kısmı olarak bittiğini inanarak da Türkiye'nin tecrübesine her alanda ihtiyacımız var. Altyapıda, hastanelerde, ekonomide, işletmelerde, yatırım, tarım her alanda Türkiye'nin ihtiyacımız olduğundan dolayı da bence bu tarihten sonra ve bu andan sonra Türkiye ve Türkiye yatırımları Sudan'a yönelmesi. Bunu da sadece Sudan'a yardım için değil, kazan kazan strateji doğrusunda da hem Türkiye kazanacak hem Türk iş adamlar kazanacaklar hem de Sudan da kazanacak. Özellikle yabancılara yatırım amacıyla Sudan'da gelen yabancılara Sudan devleti büyük teşvikler sağlayarak da bunu savaştan önce de yapıyordu. Şu anda da mevcut ve dolayısıyla iş yapmak isteyen herkese Sudan'da kapımız açık. Özellikle mesela süt ve süt ürünleri Sudan'da inanılmaz derece ziyan oluyor. Yani özellikle benim geldiğim eyalet ve ailemin yaşadığı eyalette mesela Kesele'de insanlar o kadar bolluk yaşıyorlar ki süt taze olarak geldiğinde dünden kalan sütü döküyorlar. Neden? Çünkü ben de Türkiye'de ve şu an Tokat'tayım. Gördüğüm ve şaşırdığım şeylerden bir tanesi de Türkiye'de ve Anadolu'da insanlar peyniri evde yapıyorlar ve öğretiyorlar. Bizde böyle bir kültürümüz yok ve bize bunu öğretmediler. Biz peynir nereden getiriyoruz? Hollanda'dan, Mısır'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal ediyoruz. Oysa ki aslında elimizde süt var ve biz ürünü yapabiliriz. Dolayısıyla bunu da bize yapacak Türk ve Türkiye yatırımcıları ve Türk tecrübesinin her alanda ihtiyacımız olduğundan dolayı da sadece işbirliğe ihtiyacımız var. Sadece Türkiye'nin yatırım ve Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var ayakta kalkmak için. Ben bir şey İbrahim Hocam, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Kemal Bey'in yani Mete Bey'in söylediği sorusu başka bir şeydi. Mevlada Hoca güzel bir şekilde başka şeyler anlattı sağ olsun. Şimdi Türkiye'deki yaşanan gelişmeler ve dış odakların Türkiye'ye yönelik izlediği bazı adımlar var. Mesela bizdeki ekonomik sıkıntılardan ötürü iktidar değişikliğine sebep oldular. Ama Türkiye tavsiyemiz nedir? Türkiye'deki ciddi bir devlet aklı olmasından dolayı bütün bir sıkıntı gördüğünde bir devlet aklı siyasi olarak çözmeye çalışır. Türkiye'deki bazı odakların hem Türkiye'deki Türk kardeşliğini birbirleriyle kırdırmak için bir şeyler var. Bazı hamleler yapıldığını biliyoruz ama Türk devlet aklını mesela bu son dönemdeki siyasi Suriye yönelik izlediği politikada yaptığı adımlar güzel bir adımlar. Ama bizdeki devlet aklı biraz şey değil, biraz esnek değil. Sadece bazı bir politik bir çözüm kavuşturmak yerine askeri çözümü önemseyen bir devlet aklımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin mesela bazı mesela diyelim ki bu PKK meselesini
nasıl çözdü, nasıl çözmeye çalıştığını biz gerçekten örnek almamız gerekiyor Sudanlılar olarak. Yani mesela Türkiye'nin hem sahada gücünü gösterdi, aynı zamanda e, onlarla şey yapabilecek, yani politik olarak onlarla oturup ise yani gücünü göstererek onların şartları doğrultusunda yerini şey yapması lazım, yapıyor Türkiye. Bizde de mesela aynı örneği hızlı destek kuvvetine karşı bu modeli uygularsak bir siyasi çözüm ve ülkenin şey yapmasına yol açacak. Yani ülkenin bu güvenlik meselelerine ciddi bir yol kat ederiz. Dolayısıyla hem güçleneceğiz, aynı zamanda da siyasi söylemlerin ya siyasi ülkenin toprak bütünlüğünü, kırmızı çizgimiz, ülkenin güvenlik tehdidi asla taviz verilmeyecek şekilde bertaraf edilmesi. Yani Türkiye'nin bize vereceği daha çok var aslında. Biz Türkiye'ye vereceğimiz bir şey yok bu konuda özellikle. Yani bu isyancılarla, teröristlerle mücadele etmek Türkiye'nin örnek gösterilebilecek şey. Örnek yani hem siyasi söylemler açısından. Burada şimdi Hızlı Destek Kuvveti'nin şöyle bir sinsi planı var. Şimdi bu toplumsal yapıların birbirlerini kırdırtarak bir zemin, yani bir söylem üretmeye çalışıyor. Dün bu terörist başının kardeşi, yani bu Hızlı Destek Kuvveti'nin ikinci komutanı, biz bir bölgeyi saldıracağız diyor. Yani ırkı söylemle, yani bir ırkları birbirlerine kırdırtarak kendi şeyini şey yapmaya çalışıyor. Manipüle etmeye çalışıyor kendi askerlerini. Bu savaşı mesela Türkiye bize yol verebilir. Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Ama Türkiye'nin evet, belki ekonomik sıkıntıların meydana gelmesi bizi bu hale getirdi. Evet, bu ekonomik çözümler gerekiyordu bu 2009'daki değişimden önce. Dolayısıyla biz Türkiye'ye vereceğimiz bir şey yok bu konuda, tam tersi meselemiz daha büyük. Daha Türkiye'den öğrenmemiz gereken birçok şey var. Hem bu Ona göre de konuda ben cevapladım. askeri yapımızı, polisiyemizi, güvenlik güçlerimizi yeniden inşası açısından hem silah ve doktrin olarak Türkiye'den öğreneceğimiz birçok şey var. Mehmet Evet. Hocam, kusura bakma, düzeltme oldu ama. Yok yok, hayır hayır. Doğru söylediniz. Ben Sudan Türkiye'den ihtiyacı olduğu yönde cevapladım. Çünkü savaştaki olan biziz. Dolayısıyla bizim tecrübe alacağımız ya da abilik yapacak bir ülke olarak Türkiye'yi görerek ben tam tersi olarak cevapladım. Doğru müdahil oldunuz İbrahim Hocam. Çok, Kemal Hoca'ya da teşekkür ederiz çok teşekkür ederim. müdahale için. Ayrıca siz polis akademisinde okudunuz değil mi İbrahim Hocam? Evet, evet, evet efendim. İşte Türkiye'nin e, güvenlik politikaları ile ilgili ve Türkiye'nin güvenlik stratejileriyle ilgili konulara da vakıf olmuş oldunuz. Yarın bir gün doktoranızı bitirdikten sonra, akademik ünvanlarınızı aldıktan sonra inşallah memlekete gittiğinizde orada Türkiye ile ilgili, Türkiye'de elde etmiş olduğunuz bilgileri, görgüleri ve deneyimleri orada aynıyla uygulayacaksınız. Bu çok hayırlı bir gelişme. Ben buna inanıyorum. Bu arada şeyler arasında, izleyiciler arasında bir arkadaşımız söz mü istiyorsunuz? Çok özür dilerim. İbrahim Hocam söz mü istediniz? Evet, evet lütfen bir nokta Buyurun. söyleyeceğim. Mesela ben şeyi söyledim. Bir sahada çatışan bir arkadaşla konuşuyorduk. Biraz bir analiz oldu. Biz bir bilgi vereyim ki şey olsun. Bugünkü konuşmamızın biraz şey olsun yani. Bir önemli bir oturum gerçekten. Ama bu bilgiyi vererek hem de konuşmamı sonlandırmış olayım. Şimdi ben dedim ki ya Türkiye'de bir toplumsal olaya nasıl müdahale edilir? Bir toplumsal olayların teröre dönüşmesinde nasıl müdahale edilir? Aşamalarını Türkiye'de güzel bir şekilde eğitiyorlar dedim bir arkadaşıma. Yani tanıdık bir arkadaş. Sahada çatışıyor. Dedi ki evet dedi, bizde de bu iş var dedi. Yani bizde
eğitimini aldık. Dedi ki peki, ben dedim ki peki uygulamada neredesiniz? Şimdi bunların Meskun Mahal Savaşı ile karşı başarısızdınız. Ya bu işin aslında iyi bir şekilde yönetilseydi ilk günlerde biterdi. Ama siz bu savaşı uzattınız ve Meskun Mahal Savaşı'nı güzel bir şekilde yönetmediğinizi söyledim. Sudanlı kardeşime, yani Sudan'daki kardeşime. Dolayısıyla Türkiye mesela bu konuda ciddi eğitimler olduğunu, bizim birçok askerimizi, yani birçok polisimizi buraya gelip buradaki müdahale yöntemlerini, Meskun Mahal Savaşı'nı, terörle mücadele tekniklerini e, gelecekte ya da yakın tarihte ciddi ihtiyaçlarımız arasında. Dolayısıyla buradan Türkiye'den alacağımız birçok şey var. Bu konuda ben belki Sayın Büyükelçi ile MEADA'ya söylüyorum. Mesajım, bundan öğreneceğiniz birçok şey var. Sadece güvenlik, yatırım, teorik değil. Burada pratikte asıl ihtiyacımız olan bu. Şu anki. Yatırım mı şeymiş bu, güvenlik olmadan yatırımın bir manası olmaz. İbrahim Türkiye'de Hocam, meskul savaşla Türkiye'nin kastınız nedir? Şehir savaşı mı? şehir savaşı, bir de şey diyeceğim. Türkiye'den yoğurdun üretimini öğrenmektense nasıl şehir savaşı yürütmek daha Ama önemli. bak Öğrenmek hocam, daha önemli. hocam burada katılmıyorum çünkü şu an Hartum'u milislerden geri almasındaki Sudan ordusunun vermiş olduğu savaş dünyada şehir savaşının bir örneğidir. Çünkü ordunun milislerin tam tersi olarak şehirdeki hiçbir kamu binaya zarar vermeden milisleri dikkatli bir şekilde sıfır vuruş diyebileceğimiz şekilde Hartum'dan çıkarılması bence dünyada uygulama olarak şehir savaşının en uygulandığı iyi örnek Meyyada olarak hocam. bu konuda Meyyada ordumuzu hocam hakkını biraz. yemeyiz. Yo. Meyyada hocam, kusura bakmayın, biraz Necdet hocam biraz şey olacak da, biraz sanki ama zıt görüşler gibi bir şey, tartışma oldu. Bak, Toparlayalım. mütevazi olmak lazım. Ya biz mütevazi olmamız lazım. Biz, evet, yani bu kahramanlarımızın hakkını yemek asla kimsenin şeyi değildir. Güzel bir şekilde kahramanca mücadele ettiler. Ama bunu eğer güzel bir şekilde ilk başta yönetseydik bu savaş bu kadar uzamazdı. Yani 2 yılımızı almazdı. Biraz mütevazı olmakta yarar var. Yani biz bunu şey için söylemiyorum. Bu bizim kahramanlarımızın fedakarlığını söylemiyorum. Ama bunu yani mütevazı olarak başkalarından öğreneceğimiz çok şey var Meyada hocam. Bunu biraz aklımızdan çıkartmamız gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Maya da Hanım'ın daveti üzere aramızda bulunan Mehmet Şükrü Güzel Bey var. Kendisi e, Sudan Dışişleri'ne Cenevre Birleşmiş Milletler'de danışmanlık yaptığını ifade ediyor. E, Ona söz vermek istiyorum. Mehmet Bey, hazır mısınız? Mehmet Bey'in mikrofonunu açalım inşallah. Emre Bey, Şu an istek gönderdim ama. Mehmet Bey, Evet. mikrofonunuzu tamam. mikrofonunuzu açabilirsiniz. Buyurun. Tamam. Merhabalar, ben Mehmet Şükrü Güzel. Bakayım kameram çalışıyor mu? Mayala Hanım'ın referansıyla toplantımıza katıldım. Ona vasıtasıyla öğrendim. Çok teşekkür Cenevre'de kendi kurmuş olduğum Barış ve Uzlaşı Merkezleri isimli ufak bir düşünce kuruluşum var. ederim. Ama yaptığım işlerden bahsedebilirsem, şu an Keşmir konusunda dünyada 3 hukuk tezi var. Üçüncüsü ve son olan bana ait. Pakistan ve Hindistan'ın hukuk tezlerini yok ettim. O yüzden iki devlet beni sevmez. Ayrıca Filistin konusunda dünyada 3 hukuk tezi var. Sonuncusu bana ait. İsrail ve Filistin'in resmi hukuk tezlerini yok ettim. 1967 tarihli bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararında kaynaklanan bir maddi hatadan dolayı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin iptali sebebiyle bugün Filistin çatışmasının bu noktaya taşındığını da ispatladım. Bu konuda da herkesin gene kara listesindeyim. Çünkü alışılmışın dışında davranıyorum. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken bir şey var. Bunun dışında da bir sürü yerdeki iş savaşları bir şekilde içinde yer alıyorum. Dünyadaki genelde bağımsızlık mücadelelerde bir şekilde dekolonizasyon hukukunda bana gelir. Bu sebeple de çatışma kültürüne ve iç savaş mantığına sahibim. Benim söylemek istediğim şu, Rapid Support Forces operasyona başladığı vakit 10 sene önceden planlanmış bir iç savaş yaratıldı.
Ve bu iç savaşın galibi olmayacak bir iç savaş programlandı ve 30-40 yıllık bir proje var önümüzde. Şimdi bu arada Sudan hükümetinin de zaafları oldu. Juba Peace Agreement'ta barış anlaşmasında taraf olduğu için savaşan taraf statüsünü kazandığı için ilk başta Birleşmiş Milletler hukukunda eşit konumda yer aldığı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları da bu barış anlaşmasında savaşan taraf olarak ne yazık ki bir tarafta devletin resmi ordusunu, öte tarafta da bu paramiliter gücü ek aldılar. Ne zaman ki ne yapmamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Çünkü önümüzde 30-40 yıla programlanmış bir savaş var. Bu arada Juba Barış Anlaşması'nda yapılmış 2-3 tane teknik hata var. Rapid Support Force'un yol haritasının bir tanesi ise Force Deportation, etnik temizlik harekatı ile özellikle Masalipleri şu an soykırım davası söz konusu topraklarından göndermek. Ne yazık ki bu Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış bir hareket. Juba Barış Anlaşması'nda ikinci yerleşim hakları söz konusu. Yani kendi insanlarını buraya yerleştirmeye çalışıyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor konusunda bu geçen İnsan Hakları dönem toplantısında Mart başında Sudan Büyükelçiliği'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği'nin düzenlemiş olduğu toplantıda moderatörlük yapmıştım. Ve burada özellikle belirttim ki Birleşmiş Milletler karşı terörizm stratejisinin uygulamaya geçirilmemesi Birleşmiş Milletler tarafından verilmiş gizli bir aftır Rapid Support Force'un insan hakları ihlallerine, insanlar karşı işlediği suçlara ve soykırım suçlarına karşı dikkat edilmesi gereken bir husus özellikle dile getiriyorum. Türkiye'de ve dünyada Rapid Support Force'a karşı olanların da yapmış olduğu bir hata var. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler insan haklarının üç bünyesinden insan hakları hep Cenevre'ye bağlıdır. Cenevre ise sadece Cenevre Sözleşmelerine ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleriyle olaylara yaklaşır. Bu ise aslında suç işleyen tarafa verilmiş gizli bir aftır. Özellikle bunun üzerine düşmenizi istiyorum Sayın Necat Özden. Çünkü Cenevre Sözleşmelerini ve İnsan Hakları Sözleşmeleriyle siz Sudan'da bugün olanlara baktığınız vakit bu sözleşmeler Sudan'ın toprak bütünlüğüyle sınırlıdır. Yani Çat'ta olana aslında gizli af veriyorsunuz. Ben Birleşmiş Milletler'deki toplantıda dedim ki bizim bugün asıl sorunumuz Birleşmiş Milletler tarafından Atlantik'teki geminin kaptanına verilmiş gizli aftır. Nasıl Atlantik'te geminin kaptanı? Atlantik üzerinden Kamerun, Kamerun'dan karayoluyla Çat, Çat üzerinden Güney Sudan ya da Sudan üzerinden Rapid Support Force'un silahlanması söz konusu. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karşı terörizm stratejisine müdahale olması için aslında diyorlar ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gerekli bir kararı söz konusu. Hayır, bunu Interpol üzerinden bertaraf edebiliriz. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Bu arada 30-40 yıllık savaş içinde paralel hükümetini Kenya'da kurmaları da zaten benim bir sene öncesinden beklediğim bir şeydi. Bu bir şekilde sürgün hükümeti ya da var olan bir hükümet. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rapid Support Force'a savaşan taraf statüsü verdiği vakit devlet kurma hakkı da verdi. Kendi pasaportlarını yapacaklar. Rapid Support Force'un liderinin söylediği asimetrik otonomi kelimesine Ben özellikle Ahmet Hocama, Mayada Hocama ve İbrahim Nasır Beyefendiye katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sualleriyle bu programın zenginleşmesine vesile olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Mehmet Şükrü Güzel Bey'e de katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Zira süremizi aşmış durumdayız şu anda. Planlanan sürenin de dışına çıktık. Bir başka Afrika programında, bir başka Afrika konusunda tekrar bir araya gelmeyi umut ediyorum. ASSAM'ı takip edelim. ASSAM'ın önemli çalışmalarını hep birlikte zenginleştirmeye çalışalım, katkıda bulunmaya çalışalım. Teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı geceler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar. Biz teşekkür ederiz Sudan'a gündeme getirdiğiniz için. Tekrar görüşeceğiz inşallah Maya'da. İbrahim Bey. İnşallah. İnşallah Mehmet Bey'e de tekrar teşekkür görüşmek üzere. ederiz. Mehmet Güzel Bey'e de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Necat Bey selamünaleyküm. Kapanırken kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii. Buyurun Şükrü Aziz Uşar Bey. Mehmet Şükrü Güzel Bey'in ifade ettiği konulara vukufiyet açısından müteakip programlarda kendisiyle direkt temaslı olalım. Katkılarının çok zengin bir faydası olacağına inanıyorum.
İnşallah. Teşekkür ediyorum İnşallah. kendisine. Mayada Hanım üzerinden, Mayada Hanım'la birlikte inşallah temasta bulunmaya çalışalım. Geç oldu. Gerçekten çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Faydalı olacağına inanıyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar. Teşekkür İyi ederiz. akşamlar. Thank you.